Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Son dakika yayınıyla karşınızdayız. Önemli bir yayın. Arda Güler 2 tane ödüle aday gösterildi arkadaşlar. La Liga'da yılın en iyi golü. Bakın arkadaşlar, 21 yaşında olduğunu unutmadan bu ödüllere aday gösteriliyor. La Liga'da yılın en iyi golü, en güzel golüne aday gösteriliyor ve La Liga'da 23 yaş altı en iyi futbolcu. 2 tane ödüle aday gösterildi. 6 gün sürecek arkadaşlar bu oylama süreci. Arda Güler 23 yaş altı en iyi oyuncusu ödülünü son ay olarak her ayda seçiyorlar bunu. Victor Muñoz'a vermiştik oyu. Yani o kazanmıştı. Orada Arda'yı destekleyemedik çok fazla arkadaşlar. Sizden inanılmaz bir şekilde oy vermenizi istiyorum. Hesap açmak çok basit. La Liga'nın sitesine gideceğiz. Şöyle herkes bir toplansın arkadaşlar. Bir de herkes like atarsa arkadaşlar bu yayın herkesin önüne çıkacaktır. Arda Güler'e bu sefer bu 2 ödülü aldırmamız lazım. Zaten şu golünün özellikle hiçbir şekilde oylamaya sunulmaması lazım. Orta saha, ya kendi yarı sahasından attı arkadaşlar. Kurtuğan'ın önünden attığı bu golü oylamaya sunmak, taraftarlar seçiyor bunu sonuçta. Başka bir takımın taraftarı orada bot da basabilir, bir şey de yapabilir, anladınız mı? O yüzden lütfen arkadaşlar, her gelen beni düşünmeden like atabilirsin bu yayına. Arda Güler'e bu ödülü kazandıralım. Like'ı atın. Birazdan linkleri de vereceğim arkadaşlar. Şöyle herkes toplansın diye bekliyorum. Herkese sürekli link atmayalım diye. Sizler like attıkça insanların önüne de bu bildirim düşecektir. Sizlerden de çok büyük destek bekliyoruz. Böyle terler içinde kaldım yayını hazırlayabilmek için. Bütün linkleri dizdim. Kapak fotoğrafları, açıklamalar vesaireler arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim. Açıklama. La Liga'dan resmi açıklama geliyor arkadaşlar. Arda Güler'in muhteşem golü La Liga'da sezonun golüne aday gösteriliyor. Devamında da ise sezonun favori U23 oyuncunuz için oy verin. Carlos Espi, Fermin Lopez arkadaşlar, bakın rakipler bunlar: Arda Güler, Moleiro ve Victor Muñoz. Buna ödülü kaptırmıştık. Son ayın 23 yaş altı oyuncusu ödülünü Victor Muñoz kazanmıştı. Arda Güler de vardı oylamada. Ona rağmen kaptırmıştık. Lütfen bu sefer olmasın arkadaşlar. Bu sefer olmasın. Linkleri atacağım, hazırda bekleyin arkadaşlar. Birkaç haber okuyacağım. Herkes de toplansın diye bekliyorum. Deli gibi bir like atın buna, gelsin arkadaşlar. Zaten sezonun son ve en önemli ödülü arkadaşlar. Bundan sonraki bir yayına like at diye zorlamayacağım. Gerçekten bu yayına like atmanı istiyorum. Ben burada terler içinde kaldım gerçekten. Şöyle hemen birkaç haber okuyalım. İnsanlar da gelmiş olsun. Instagram'dan falan hikaye falan attım yayına. Hiç yapmadığım bir şeydir arkadaşlar. Instagram'dan hikaye falan da paylaştım. Gelin oy toplayacağız diye. Arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz yayına dostlar. Bilip bilmeyen, izlemeyeni bile davet edebilirsiniz. Gelsin yayınımıza, o da oy kullansın, sonra gitsin arkadaşlar. Hiç sorun değil. 23 yaş altı oyuncuları, rakipleri de bunlar Arda Güler'in. Şu arkadaşa ödülü kaptırmıştık. Ödüllerin şekli falan da çok güzel. Arda Güler ödülü alsın, odasına koysun istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle birkaç haber okuyacağım. O sırada da diğer kullanıcılar da gelmiş olur diye düşünüyorum. Aleykümselam şaşırtmacalı soruyor. Selamlar Süleyman'ım, hoş geldin. Link nerede? Link birazdan geliyor. İyi akşamlar demiş Şeref Bey. Hoş geldiniz. Puşkaş da alır inşallah. Bakacağız. Salih Hüner gelmiş. Hoş geldiniz dostlar. İnsanlar tabii bayram tatili vesaire bir yerlere gitmiş olabilir. Biz yine de bekleyelim arkadaşlar. Birkaç tane haber okuyacağız. Arda Güler ailesi Bodrum'da. Arda Güler ödüllere aday gösterilince şaşırmış mı acaba? Burada Bodrum'da oturuyor Arda. Zabıta aday gösterilmemiş mi? Gösterilmemiş. Bu isimler aday gösterildi arkadaşlar. Şurada yazıyor: Carlos Espi, Fermin Lopez, Arda Güler, Alberto Moleiro. Sadece Arda Güler'i etiketlemişler. Acaba bunların Twitter hesapları mı yok bu isimlerin? Victor Muñoz, bu isimler aday arkadaşlar. Tam destek. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bana destek değil, bugün Arda Güler'e destek gerçekten arkadaşlar. Çok önemli bir gün. Sezonun tüm emekleri bu yayında olacak aslında. Az kişiyiz. Herkes bayram tatiline gitti. Görmüyor olabilirler. Üzücü olan kısım da bu arkadaşlar. Yayının sayısına baktığım zaman çok az insan görüyorum. Ama arkadaşlar beni görün. Bununla ilgili belki bu yayının aynısını bir tane de video yapacağım. Yani baştan oturacağım ve bir video çekeceğim bununla ilgili. Çünkü videolar daha fazla izlendiği için. Mesela yayını işte 6-7 bin kişi izleyince videoyu 10-15 bin kişi izliyor. O insanlara da ulaştırmak için bu şeyi yapacağım. Videosunu da yapacağım arkadaşlar. O videoda destek olursunuz. Hype haklarınızla falan sonuna kadar izlersiniz. Sadece bu yayın ve yarınki video için sizden çok büyük destek isteyeceğim. Onun dışında da kafanıza göre takılabilirsiniz. Beni 10x görebilirsiniz. Evet, 10 tane oy kullanabilen varsa kullansın arkadaşlar. Şöyle birkaç haber okuyacağız. İnsanlar gelmeye başlıyor. Bakacağız.
Mourinho'nun Benfica'daki 7 milyon euroluk serbest kalma maddesi yarın sona eriyor arkadaşlar. Yarından sonra 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi haline geliyor. As gazetesi yazıyor. Başkan Riquelme Başkan Riquelme Real Madrid'e bayağı bir maliyetli olacak seçime katıldığı için. Ama bununla ilgili de bir konuşma yapmayı düşünüyorlarmış arkadaşlar. İşte Benfica ile Real Madrid konuşma yapmayı düşünüyorlarmış. Bizi biraz şey görün, alttan görün falan filan diye. Erz Makina teşekkürler hocam. Teşekkürler desteğiniz için, eyvallah. Şöyle birkaç haber daha okuyalım abi. 100 kişiyi bile geçemedik. Nerede bu insanlar? Herkes bayram tatili. Lan çok ters zamanda açıkladınız La Liga ya. Tam bayram tatiline girdi Türkiye. O zaman açıkladılar. İnşallah herkesin haberi olur bu ödülden. Ödül oylamasından. Vallahi sıyıracağız. İnşallah kazanır. Yarından sonra 15 milyon euroya çıkıyor Mourinho'nun tazminatı. Kolay gelsin, merhaba. Vallahi bak şu an strese girdim. Gerçekten strese girdim ya. Soyunma odasında Real Madrid maçında Dani Carvajal son maçında. Carvajal hepinize soyunma odasını paylaşmak gerçek bir ayrıcalık. Yeniden kazanacağız burası Real Madrid. Bu formayla her maç benzersizdir. Zaman uçup gidiyor ve burada olmak size olabilecek en iyi şey. Ya burada olmak hayatınızda olacak en güzel şey diyor arkadaşlar. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet, bu şekilde gidelim değil mi ya? Bu şekilde biraz daha insanları bekleyelim. Panik atak iniyor. Aynen, panik atak geçireceğim gerçekten. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkes bir like atsın arkadaşlar. Çok önemli diyorum. Benim için değil gerçekten. Sonraki yayına hiç like atma. 0 like'la bitsin ama buna like atın ya. Kör yılan olmuşlar. Linki atın, oyu verelim. Direkt linke geçeyim arkadaşlar ama diğer arkadaşlar gelecek, sürekli yine link açacağım. Link vereceğiz falan. Sıkıntı olacak ya. Biraz daha beklerim. Birkaç haber daha okuyayım, bence insanlar gelir belki. Rafael Leao, Paolo Maldini'nin Hakan Safi ile olan paylaşımına yorum yaptı. Efsane yazmış. Leao Fenerbahçe'ye gelir mi dostlar, onu da söyleyelim. Resmi Victor Munoz FIFA Dünya Kupası için İspanya tarafından kadroya çağrıldı. Real Madrid'den hiçbir oyuncu çağrılmadı arkadaşlar. Pedri seçilir. Önde zaten Pedri. Hocam evet, İspanyol olduğu için Pedri'yi seçebilirler Seyfettin Bey. Bu yılın en iyi 23 yaş altı oyuncusu bence Pedri diyor. Bence Pedri değil abi. Açıp istatistiklerine bakabiliriz isterseniz. Arda Güler Pedri'nin 2 katı istatistikte. Ve takım içindeki kaosları düşünerek ve verilen önem, değer, oyuncuya verilen değer ve önem açısından bakarsanız Arda Güler. Zaten bunu 10x yazabiliriz. Sürekli diken üstünde olan bir çocuk Arda Güler. O orada padişah gibi karşılanan bir oyuncu. Ama istatistik olarak Arda Güler 2'ye katlamış durumda Pedri'yi. Katılmıyorum, o yüzden yine de saygı duyuyorum görüşünüz hocam Seyfettin Bey. Real Madrid bu oyuncunun, bu arada Victor Munoz'un %50'sine sahip ve bu yaz onu geri getirmesi bekleniliyor. Ne dersiniz? Link açıklamada var arkadaşlar. Oy vermeyi unutmayın. Evet, bu yayının açıklama kısmında link de var ama bekleyelim dedim. Birkaç sayı da bir düşüyor bir azalıyor, anlamadım. Biraz daha bekleyelim, herkesle beraber oy verelim diye yapıyorum arkadaşlar. Milan'da temizlik başladı. Massimiliano Allegri kovuldu. Furlani kovuldu, CEO'su. Sportif direktör Tare kovuldu. Baş scout Moncada da kovuldu. Fabrizio Romano yapıyor. Çünkü haber Fabrizio Romano'nun Milan'da UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor arkadaşlar. Çok garip yani. Orası garip oldu ya. İtalya çok garip. Lamine Yamal vakti geldi diyor. Vakit geldi diyor. Dünya Kupası için söylüyor arkadaşlar. Arda Güler'e bastım. Fermin'e verdi oyu. Geri çekemiyor muyuz bunu? Mustafa hocam bekleyin. Bekleyin hocam. Ah. Düşmana oy veriyorsunuz ya. Böyle de olmaz ki ya. Ay, geleyim mi, ne yapayım ya? Ödülle geleyim mi? Ödüle girelim mi arkadaşlar? Salih stresli. Çok stresliyim hocam. Hani bir yılın emeği aslında yani. Kazansın çocuk. Ya bak, Arda'nın umurunda bile olmayabilir. Çünkü adam Bodrum'da denize giriyor tatilde yani. Bırak, tabii ki de hak etti de. Sizler de, hepimiz hak ettik tabii böyle bir tatil ama biz de öyle bir tatil yapamıyoruz. Kazansın diye uğraşıyoruz çocuk arkadaşlar. Bakın, umurunda bile değildir belki Arda'nın o tatilinde. Kimse paylaşım bile yapmıyor böyle bir ödül için. Kendisi bile, yani kendisi bir paylaşım yapsa etki eder tabii ki de. Çünkü çoğu insanın haberi yok. Keşke paylaşım yapsa ama biraz garip gelir böyle paylaşımlar. Kanka nereden takip edeceğiz? Oy vereceğiz. Ya ben o zaman açıyorum arkadaşlar. Chat'e de atabilir miyiz ya, bu linkleri atalım mı? Açıklama kısmında var arkadaşlar oylar. Ben şöyle direkt şuraya geleyim bir saniye. Ekranımı da değiştirmem gerekiyor. Şöyle geldim arkadaşlar. Allah, like atıldı kral. Dediğim gibi benim için değil arkadaşlar.
diğer adaylığa verdim Arda'ya en iyi gol galiba. Atar mısın bulamadık. Vallahi Müco burada mısın ya? Atalım mı? Ben şuradan oyu anlatayım hem. Bu yayının açıklama kısmında var arkadaşlar. Link de ben tekrar chat'e atmaya çalışayım. Bir saniye bulursam şuradan. Şöyle geldim. Şimdi benimle beraber kullanın arkadaşlar. İlk olarak yılın golü ödülünü. Yılın golü için şu an yılın golünü oylayalım arkadaşlar. Ben de sizle beraber oy vereceğim. Ben de oy vermedim. Şimdi oy verine tıkladım. Evet, sakinleşiyoruz burada. Bakın, Arda Güler, Real Madrid, Elche yazıyor arkadaşlar. Molina yazıyor, Barrene. Bu arada şu Barrene de orta sahadan şuradan gol atmış. Arda Güler'in golü ama buradan arkadaşlar, şuralardan. Kesinlikle Arda Güler hak ediyor ödülü. Yılın golüne ödülümüzü veriyoruz. Bu şekilde ben de bilmiyorum. Bakın arkadaşlar, La Liga'nın resmi sitesinden veriyoruz. Oylar şu an sohbet linkinde. Bu yayını sonradan izleyenler link nerede demeyin, açıklama kısmında var. Bu zaten video gibi de yayınlanacağı için yorum kısmına da sabitleriz. Şu şekilde veriyoruz değil mi arkadaşlar? Bastım Arda Güler'e. La bak golü açtı la bu. Şimdi nasıl oy vereceğiz? Şurada bir şey var mı ya? Bir saniye arkadaşlar. Oğlum valla inşallah telif yemeyiz ondan ya. Ben nasıl oy veriyorum? Bende gözükmüyordu, hatırlıyorsunuz değil mi? Şurada bir yerde bir şey varmış sanırım. Nokta gibi bir şey mi vardı arkadaşlar? Bana bir yardım edin hemen. Ben de oy veremiyorum. Bakın stres oldum. Şurada bir yerde nokta gibi bir şey vardı sanırım. Telden bak. Çok stres oldum. Çok stres oldum arkadaşlar. Yanlış yere oy vermeyelim. Koy verme, oy ver arkadaşlar. Nerede lan? Ulan linkleri bulamıyorum bu sefer de. Telden bak. Telefondan gözüküyor. Bilgisayardan gözükmüyor arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle geliyorum. La Liga. Bu da değil ki abi ya. Nerede oğlum link ya? U23 oyuncusu. Heh, şu herhalde. Bir saniye arkadaşlar, bakacağım. Bende nokta yok. Nokta gözükmüyor hocam. Benim sizin ekranda şu an görüyor olabilirsin ama bende gözükmüyor. Bilgisayarın monitöründe gözükmüyor arkadaşlar. Bir saniye bakacağım hemen. Vota Ahora. Abi hesap istiyor. Mücahit tam ya nerede olduğunu söyler misiniz hocam? Kutunun içinde miyim? Şurada mı şu? Heh. Çok basit ya. Şunu söylemek çok basitti. Telefondan bak demek. Ya şu daha, evet, tam içindeymişiz. Tamam. Tamam arkadaşlar, çok basitmiş. Yani şu boşluk alan. Bende bilgisayarımda gözükmüyor. Siz yayından bile görüyor olabilirsiniz ama bende gözükmüyor. Monitörümde yok arkadaşlar. Evet, şu an tıkladık. Arda Güler'e oyu verdik baba. Allah. Molina ile kapışıyoruz bu arada. %48 ile 6400 oy almışız. 4816 oy Molina almış. Aldıralım şu ödülü. 1913 oy da Barrene almış. Bu arada Barrene'nin golü Molina'nın golünden daha güzel bence. Molina'nın golü de tabii ki de güzel de Barrene'nin golü daha iyi. Arda Güler'e ama bunu nasıl aldıracağız? Yani yayında bile çok az kişiyiz arkadaşlar. 10.000 aboneye gidiyoruz ama çok az kişi görüyorum. Bayram öncesi olduğu için normal geliyor. Ama nasıl bunu duyuracağız? Başka neler yapalım? Ben 2 tane shorts videosu yapacağım arkadaşlar. Bununla ilgili shorts videosu daha fazla izleniyor. Onları da yapıp sunacağım. Bir tane normal uzun video yapacağım. Yayını zaten yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Çok terledim. Çok strese girdim. Topluluk atarız. Evet, topluluktan da atalım Mücahit. Evet, topluluktan da paylaşalım. İyi yayınlar Salih, az kalmış 10.000 abone. Vamos Ramos, selamlar hocam. Evet, Arda Güler için uğraşıyoruz hocam. Oy verelim lütfen. Çok basit, bir tane hesap açabiliyorsun. Google hesabınla giriş yapıp oy veriyorsun. Çok basit. İstiyorsan 20 tane hesap açıp onunla da oy verebilirsin. Yılın oyuncusu ödülü var mı? O da geliyor arkadaşlar. Bunu verdik değil mi? 250 puan topla diyor. Bu ne? Hadi bastım. Katılım için teşekkür ederiz. Daha fazla oy. Bu ne? Yılın futbolcusuna da verelim lan. Başkasına verelim. Vedat Muriç'e verelim bunu. Durun. Oh güzel oldu, dur. 23 yaş altı en iyi oyuncuya da veriyoruz arkadaşlar. Geldik. Fermin Lopez. Casus kim lan? Casus Moleiro ve Arda Güler. Burada da Victor Munoz. Ya şu Victor Munoz başımıza bela oldu. Bu Real Madrid'e de geri dönecek. %50'si Real Madrid'e ait şu oyuncunun.
Ayın oyuncusu ödülünü de Arda'dan çalmıştı. İkisine de oy verdim. Başka hesap açıp da oy verebiliriz arkadaşlar. Sizler de yapın. Vardır 4-5 tane bence Google hesabınız vardır, mevcuttur. Lütfen bu yayına da zorunlu olarak like atın arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Ya Allah bismillah, oyları verdik, hadi bakalım. WhatsApp zinciri yapalım. Evet, herkes birbirine atsın arkadaşlar ödülü. Yayını da atabilirsiniz bu arada. Belki kullanmayı bilmiyor olabilir. Buradan da gösterebiliriz. Bilmeyen, yaşı büyük bazı bilmeyenler var ya, interneti çözemeyen arkadaşlar, abiler, amcalar. Onlara da yardımcı olabiliriz. Çağırın, bu yayında yardımcı olabilirim. Videoda falan yardımcı olamam arkadaşlar. U23 yılın oyuncusu linki aşağıda arkadaşlar. Hemen tıklayalım, hep beraber oyumuzu gönderelim lütfen. Ben anlamıyorum, uzaktan izliyorum deme. Kaybederiz. Bak, kaybeder arkadaşlar. Bir yılın emeği ya. Bakın 21 yaşında bunları kazanıyor olması da çok önemli Arda Güler'in orada kalıcı olması için. Hocam büyük yayıncılar buslanmadan zor yakalaması Arda'nın. Büyük yayıncılar, büyük yayıncılar. Bir büyük yayıncı olamadık arkadaşlar, işte olamıyoruz. Şöyle şuradan oyumu verdim Arda Güler'e. Oyu basıyorum baba, Arda Güler. Doğru seçtik. Aman tanrım, şöyle Fermin, Casus, Moleiro, Kasus mu ne bunun ismi bilmiyorum. Hatta Victor Munoz, Arda Güler'e bastık oyu. Şöyle oyumuzu da verdik. Allah. Aha. Abo. Allah. Arkadaşlar GG. Bakın Victor Munoz, Fermin'e gidiyor oylar, Fermin'e. Normal İspanya'nın şeyi arkadaşlar, ligi. İspanyol oyuncuyu görünce. Victor Munoz da İspanyol. Fermin deli önde. Arda önde %48. Fermin bot basıyor demiş Mücahit. Abi çok önemli ya. Aynısı oldu bak sana da. Hayır hocam, o sen Arda Güler'e vermişsin. O Fermin önde olduğu için Fermin'i gösteriyor. Değil mi? Yanlış yere vermedik. Fermin'e oy verenler Barça fanları, yenmek çok zor. O yüzden dedim hocam zor diye. Madridlerin bundan haberi var mı acaba? Madridliler vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Var mı haberleri de, işte biz millete sunmaya çalışıyoruz. Biz oyu bu arada, evet bakın, bizim karede gözüküyor arkadaşlar. Şöyle mor karede gözüküyor. Biz buraya oy verdik. Madrid fanları daha çok değil mi bilmiyorum. Victor Munoz 7 gol 6 asist yapmış. Zor değil, 4400 oy aldık. 9650 oyla Fermin Lopez birinci arkadaşlar. Yine ikinci sıradayız. 4345 oy. Arda Güler yılın oyuncusu U23. Yani 23 yaş altı yılın oyuncusu ödülü zor gözüküyor. İspanyol değil. Adam bakın arkadaşlar. Bir dakika. Arda Güler yılın en iyi kadrosuna seçilmedi. İspanya'da yılın en iyi kadrosuna seçilmedi. O kadroyu bir bulabilir miyiz bilmiyorum da. Nasıl oy veriyoruz? Espresso Köln hocam. Linkler var. Linklere tıklayalım. Bir tane hesap açalım La Liga için. Google hesabıyla giriş yapabilirsiniz. Herhangi bir hesapla. Facebook'la, cartla, curtlarla giriş yapılıyor. Bir tane hesap açıyoruz. Dediğim gibi linklere tıklıyorsunuz. Yayını başa alıp oradan izleyebilirsiniz. Yapamayanlar. 6 gün var bu arada. Abi 6 gün var da zaten 9 gün tatil var. Kimin nereden haberi olacak? Millet köyüne gitti, tarlasına gitti, arsasına gitti. Falan filan oldu. Nasıl olacak bilmiyorum. Arda Güler %27 ile ikinci sırada, yeniliyoruz burada. Burada Victor Munoz %5,4 ile 3. sırada. Casus 3,5 ile 4. sırada. Moleiro da 2,1 ile 5. sırada arkadaşlar. Fermin deli gibi gidiyor. Köy yılanları çoktan gitti. Aynen öyle. Verdik oyları. Bu Fermin Lopez hype'ı neymiş be kardeşim? Yok mu bu çocuğun bu çocuğun öyle bir performansı? Kesinlikle katılıyorum. İyi bir oyuncu Arda değil ama işte İspanyol arkadaşlar. Arda Güler La Liga'da hem şeye seçilmedi, yanlışım varsa düzeltin. 23 yaş altı en iyi kadroya seçilmiyor Arda Güler La Liga'da. Asist kralı olacaktı falan filan olacaktı da Real Madrid'de oldu asist kralı. En iyi golü atmış, en çok uzaktan atılan golü atmış falan bu sezon. 23 yaş altı en iyi kadroya seçilmiyor ve genel en iyi kadroya da seçilmiyor. Arda yılın golünde %49'da önde, evet. Kamerayı değişmişiz Salih'im. Hocam bir ay oldu kamerayı değiştireli. Bu Fermin'i Pedri Gavi gibi boostluyorlar.
Değeri falan artsın diye. U23 ödülü zor olacak. Zor değil diyeceğim de yani bu Real Madrid taraftarları ne yapıyorsunuz abi siz? Ya bu Real Madrid taraftarı neden böyle yapay zeka gibi? Bana böyle öyle geliyor artık ya. Vallahi şu an canım sıkıldı bakın arkadaşlar. Daha fazla oy ver. Gel buraya. Yılın oyuncusu gel bakayım buraya. Yamal sayfası Mbappe. Baba Muriç'e verelim. Muriç. Aa! Oğlum oy vereceğim oy pardon. İnşallah telif yemez bu yayın ya. Vallahi patladık herhalde. Şuna bastım. Yamal önde. Yılın futbolcusu ben Muriç'e verdim arkadaşlar. Puanları toplayalım buradan. Daha fazla oy bakalım ne varmış şurada. Yılın oyuncusuna verdik. Buna verdik. En iyi kaleci. En iyi kaleci. Burada Oblak var. Juan Garcia. Unai Simon. Ee, Barcelona. Barcelona'nın kalecisi. Atletico Madrid. Biz şu Atletico bir şunun kalecisine verelim ya. Çocuğa verelim. Biz garibanın yanındayız. Şöyle gelelim. Bir tane daha var. Dur. Şu. Ulan Filik. Ulan Filik. Burada geliyorsun. İsrail'i destekleyen açıklamalar yapıyorsun. Dur bakayım sen. Dur bakayım sen. Ee, Marcelino Garcia. Jose Bordalas. Ben Getafe'ye vereceğim ya. Dur bakayım. Sen o ödülü bir alma bakayım bir sen. Arkadaşlar şu Hansi Flick'i devirebilir miyiz bu arada? Şu Hansi Flick'i devirebilir miyiz? Arbeloa yok mu? Arbeloa yok arkadaşlar. Selam 2 oyumu da kullandım. Teşekkürler. Oy kullanan herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başta ben Arda'nın adına teşekkür edeyim. Hamsi alır. Alır. Alsın. Evet ödül de bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Arda Güler'in odasının köşesinde. Arda Güler'in belki de müzesinde arkadaşlar. Darbeci sağlı. Arda Güler'in belki de odasında müzesinde şu ödül Arda'nın elinde olacak. Ve diğer iki ödül. İki ödül birden. Arda Güler şeye bir daha bakabiliyor musun mesela? Bir saniye dur şeye merak ettim. Yılın golü. Yılın golünde bari bir şeyler yapalım arkadaşlar. Öteki gidiyor gibi. %49'da öndeyiz. Daha fazla oy veremiyoruz. Ben 3-5 tane daha hesabım var. Onlardan da açarım arkadaşlar. Şu da İsrail'i destekliyor. Olsun o en ünlü destekçisi olduğu için. Sosyal medyada duyurabilsek keşke şu ödül Arda'ya gitse. Arkadaşlar herkes tatildeyken denk geldi. Canımız sıkan o. Ah nasıl yapacağız? Ben shorts yapacağım arkadaşlar. Shorts yapacağım. Bu nedir? X'ten paylaştık. Bunu RT mi yapsın bunu paylaşalım mı chatte? Mücahit. Arkadaşlar durun önemli. 49 az bile. Ya bunun oylamaya sunulmaması gerekiyor arkadaşlar. Şu golün oylamaya sunulmaması gerekiyor ama La Liga'da işler böyle gidiyor. Taraftarlar karar veriyor. Evet X'te de paylaşacağız. X hesabı olanlar hem tweet'i arkadaşlar RT yapsın, retweet yapsın hem de şukulasın, like'lasın arkadaşlar. Tweet'te belki yayılır elden ele. Bu yayının linkini koyacağız o tweet'e de. Gelip buradan öğrenip paylaşabilirler arkadaşlar. Puşkaşlık golün neyini beğenmeyeceksin? İkisini de hallettim. Güzel. Fazla hesabınız varsa arkadaşlar Mbappe'nin bunların hepsinde gözü kalmıştır. Onun gözüne döner tekme atacağım. Az kaldı da. Onun o göz bebeklerine döner tekme geliyor. Neler yapabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu yayında düşünüyorum. Şu an çok garip geldi yayın bana da. Shorts yapacağım. 2 tane shorts yaparız. Bir tane uzun video yaparız. Yayını zaten yaptık. Bakalım bir şeyler deneyeceğim. Ben elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Twitter'dan yükleneceğiz. Twitter'da Salih Dinyo değil mi? Salih Dinyo YT mi yoksa neydi benim kullanıcı adım? Bir saniye. Beni size göstereyim mi? Beni size göstereceğim arkadaşlar. Beni size gösteremem. Beni benden alırsanız sizi bana bırakmıyorum. Ben buyum arkadaşlar. Evet. Şunu yenilecek Mücahit de. Şunu yenilecek arkadaşlar. Bir sonra bakarız buna.
Ben buyum. Şuradan beni takip edebilirsiniz. Salihtinho YT yazıyor. Salihtinho YT. Buradan takip edin. Buradaki linki de retweet ve bir şeyler. Ya arkadaşlar başka aklıma bir şey gelmiyor. Nasıl yayabiliriz? Çünkü Twitter'da yayılabiliyor böyle şeyler. Twitter'da hesabı olanlar hemen bir takip ediversin X'te. Yoruldum lan. Oğlum Arda. Yordun oğlum beni. Bir saniye. Şöyle biz de haberleri okuya duralım. Mücahit orayı yenilesin. YouTuber yönlendiriyor. Büyük bir yayıncının paylaşması lazım. Lan bir büyük yayıncı olamadık gitti ya. Ben iki hesaptan girdim. El ele verip Arda'nın hakkını alalım. Evet el ele. Arkadaşlar ne kadar hakkınız varsa yayından sonra basın. 6 günümüz var daha. Elden ele yayacağız bunu. Bakalım. Evet, Real Madrid'den İspanya milli takımına kimse çağrılmadı. İlk defa. Tarihte bir ilkmiş arkadaşlar. FIFA Dünya Kupası'na yalnızca 2 Real Madrid oyuncusu çağrıldı. Toplam kadrodan 2 oyuncu çağrılıyor arkadaşlar. Rüdiger Almanya milli takımı, Alaba Avusturya değil mi? Milli takımına çağrılıyor. Trent Alexander-Arnold İngiltere milli takımına davet almıyor. Carvalho alınmıyor. Fran Garcia alınmıyor. Carreras alınmıyor. Dean Huijsen. Bu adam Hollandalıymış sanırım arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Hollanda milli takımını reddedip şeye geliyor, İspanya'ya geliyor. İspanya milli takımına da davet almıyor. Raul Asensio da çağrılmıyor. Militao sakat, Ferland Mendy sakat arkadaşlar. Sadece 2 oyuncu gidiyor. İspanya milli takımına Real Madrid'den ilk defa bir oyuncu davet almıyor. Tarihte bir ilk. İspanyola hiç benzemiyor zaten. Tam Hollandalı. Evet Hollandalıymış. Bugün okudum haberini. Oylar %30 etkiliyor. Salih Arda oylamayı kazansa da vermeyecekler. %30 taraftar, %70 La Liga seçiyor öyle mi? Okey o zaman %70 La Liga seçiyor. Olsun biz işte sonuna kadar elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi bunun için de yine biliyorum kulağınızı tırmalıyor bu. Like atıp yayını paylaşıp bir de yayın bittikten sonra bir de yorum bırakıp bu yayını boostlayabilirsiniz sizler de. Ben burada kalmışım arkadaşlar, uyarsanız da beni uyaran kimse yok ki, şöyle gelecektik. Çok terledim. Çok inanılmaz terledim. Özür diliyorum terlediğim için arkadaşlar. Müsaadenizle ceketimin düğmesine döner tekme atabilir miyim? Şuna bak ya vallahi. Çok stres yaptım oğlum yayını yetiştirmek için ya. Arda senin kadar umursamıyordur. Evet umursamıyor onu diyorum zaten. Bodrum'da tatilde Arda şu an. Evet, tweet'i de paylaştık arkadaşlar. Tweet'i de paylaştık. Hemen tweet'i de chat'e atıp Twitter hepiniz kullanıyorsunuzdur arkadaşlar. Hesabınız yoksa da açın. Çünkü bazı Real Madrid oyları Twitter'dan yapılıyor. Real Madrid ödülleri, ayın oyuncusu, cartçurtlar Twitter'dan yapılıyor. Arda'nın umurunda değil. Keyif yapıyor şu an aynen. Yapsın paşa. Paşa yapsın. Bugün bu sezon bizi çok gururlandırdı arkadaşlar. Ben mesela izlerken keyif aldım, anladınız mı? Böyle tüylerim diken diken falan oldu. Bana bu hissiyatı veriyorsa ben bunun için de uğraşırım arkadaşlar. Kampa katılmadım Arda. Yok. Tatilde. Daha sezonu yeni bitti. Dur daha hocam bir nefes alsın. Kenan da gitmedi daha. Bu arada Kerem Aktürkoğlu da düzelmiş arkadaşlar. Kamptan ayrılmayacak. Yılın golü banko alırız da U23'ü kasmak lazım diyor Orhan Bey. Kesinlikle çok doğru söylüyor. Artık eşinize dostunuza gönderip yapacağız arkadaşlar. Lan Arda izliyorsan şu yayını bir Allah. Allah Allah. Arda kendisi paylaşsa bayağı etkili olur bu arada. Kendisi kendi ödülünün şeyini oylamasını paylaşsa etkili olur da paylaşınca da garip gelir böyle insana. Bir de kazanamazsa falan çok garip gelir. Abi herkesin sezonu yeni bitti kanka, Arda salmasın. Arda'nınki daha henüz yeni bitti ama. Bir 2-3 günlük tatil yapıp geçer o da bence, büyük ihtimalle öyle olur. Ve bu arada sanırım hazırlık maçlarında oynamayacak Arda Güler. Bakacağız yine. Evet bu haberi de sunduk. Luis de la Fuente İspanya'nın İspanya milli takımının teknik direktörü. Benim işim milli takıma Real Madrid oyuncusu almak değil, oynayabilecek oyuncuyu almak. Oynayabilecek oyuncuyu almak diyor. De la Fuente. 123. 23 çok zor. Evet zor gibi, bakacağız. Gündem olur Arda oy topluyor. Gündem olur Arda oy topluyor diye. Evet. Evet Arda'nın paylaşması garip olur. Çok doğru söylemiş ve Real Madrid yani oyuncular ne bekliyor ki, ben onu anlamıyorum ya. İnanılmaz bir sezon geçirmediniz ki.
Hep başarısızlık yani. Sıfır kupayla geçirdiniz. Tamam, bu sıfır kupayla geçirilirken kötü. Courtois çok iyi bir oyuncu. İspanya milli takım için demiyorum. İyi oynayanlar var. Mbappe çok kötü olsa da gol attı arkadaşlar. Gol attı. Evet, Twitter'da paylaştık arkadaşlar. Yeniledik bizim paylaşımı. Lütfen arkadaşlar, ya bakın, bu bile bir şeydir. Biz elimizden geleni yapalım. Paylaştık. Onu likelayıp retweet yapın arkadaşlar. Retweet yapalım arkadaşlar. Paylaşıldı 1 dakika önce. 3 tane retweet, 2 tane de like'ımız var. Belki Twitter'da bir anda gündem olur arkadaşlar bu. Bakarız. Ya hayat bu, şans bu. Bakacağız. 40 kişi takip ediyor bizi. Önümüzdeki sezonda bütün oylar için arkadaşlar, bütün oylar için X hesabınız olması gerekiyor. X'ten, çünkü oradan veriliyor La Liga'nın ayın oyuncusu ödülleri. Arda Güler yine inşallah ayın oyuncusu ödüllerine aday gösterilir ki biz de oradan oyları kullanırız. Bir tane X hesabınızda olsun dostlar. Bu yayın bu şekilde gidecek. Bunları anlatarak gidecek mecbur. Sıkılıp ediyorsanız arkadaşlar, kusura bakmayın, önemli. Bir sezonun özeti şu ödüller. Uf. Dean Huijsen Instagram hikayesinde resmi olmayan bir La Liga sezonun en iyi 11'ini yeniden paylaştı. Resmi olmayan. 21 yaşındaki oyuncu De La Fuente'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almadığı. Evet, şurada da arkadaşlar bunu paylaşmış. Resmi olmayan bir kadroyu paylaşıyor. Kadroya çağrılmadıktan sonra. Ya Dean Huijsen, bak bu adamı ben size yine anlatıyorum. Bu Dean Huijsen nasıl bir adam biliyor musunuz? Ben Dean Huijsen'ım arkadaşlar. Karşımda tam siz olarak bir tane rakip var. İki tane takım arkadaşım var sağ ve solda. Dean Huijsen pası kime atıyor biliyor musunuz? Lak diye karşıdaki rakibi atıyor. Abi bu kadar kolay pas hatası yapamazsın ya. Evet, Twitter linki de burada toplulukta da paylaştık. Beğenip yorum yapalım arkadaşlar. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gece saat kaçta uyuyorsun? Uyumuyorum. Arda'nın videosuna baktım, sanki oy sayısı çoğalıyor gibi. Arda'nın videosuna baktım, sanki oy sayısı çoğalıyor gibi, olabilir mi? Hangi videosuna hocam? Selamlar Şükran abla, hoş geldin. Oy veriyoruz, oy topluyoruz, çabuk. Kesinlikle bak, topu oyuna çok iyi sokuyor ama benim izlediğim son maçlardaki ne biliyor musunuz? Bak, topu oyuna ben şey diyordum buna. Tam bir Sergio Busquets havası var bu çocukta diyordum. Hani Sergio Busquets orta saha, bu stoper, ama o kadar rahat, o dönüşleri var, böyle pasları, topu çok iyi çıkarıyor ayağından. Ama artık son izlediğimde ne biliyor musunuz? Abi lak diye adama atıyor ya topu Dean Huijsen. Yani sezon başındaki gibi asla değil. Ondan çağrılmadı büyük ihtimalle. Vorte'ye basıyoruz. Hazırlık maçlarını izleyeceğiz tabii ki de. Evet, X'ten de bazı takipçilerimiz, arkadaşlarımız, izleyenlerimiz bizlere destek oluyor sanırım. Yok, olmuyorlarmış. Sadece takip etmiş birisi. Oğlum niye destek olmuyorsunuz lan? Şöyle bakayım bir. Valla burayı da takip edeceğim arkadaşlar. Bakalım birkaç kişi şey yapmış. Daha 4 kişi mi yaptı? Zor arkadaşlar, böyle destek çok zor oluruz. Herkes üşengeç. Şu üşengeçliği bırakın, bak ağzım yüzüm terledi. Selamlar, beğenimizi yaptık. Madridlik bir oyuncu değiller, ben de katılıyorum. Selamlar, hoş geldiniz. Kelebek yüzlüğü de özledim. Ben de özlemedim ben ya. Ben açıkça söyleyeyim, özlemedim. Ben büyük ihtimal Kadayıf'ı onu da özlemeyeceğim. Yok, özlemedim kimseyi. Birkaç kez yaptım. Başka hesaplardan yaparsanız olur. Ödüller nereden oylanıyor baba? Yayını en başa alalım hocam. En baştan izleyelim. Üyelik istiyor. Abla, üyelik açacaksın. Çok basit. Bir tane Google hesabınla açabilirsin. Mail hesabınla açıyorsun. Ücretsiz tamamen orada oy vermekte, hesap açmakta. Bizimkiler hesap açmaya üşenir. Aynen öyle Doğukan. Herkes üşeniyor. Like atmaya üşeniyor adam ya. Daha bir tane like getireceksin. Like'a basacaksın. Sabit linkte her şey var. Evet. Sabitlediğimiz link var ya chatte. Sabit linke tıklayın, oradan yapın. Ben Facebook'tan, evet, Facebook'la da giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Facebook kullanmıyorum ben de. Hesabımı bile hatırlamıyorum. Facebook'ta da katılım sağlayabiliyorsunuz oylamaya. Şöyle devam ediyoruz. Dünya Kupası için resmi İspanya kadrosu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Unai Simon kaleciler, David Raya ve Juan Garcia. Marcos Llorente, Pedro Porro, Cucurella, Grimaldo, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubil, Eric Garcia, Rodri.
Zubimendi Gonzalez, Pedri Gonzalez, Gavi, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino, e, Yeremy Pino, Alex Baena, Victor Munoz, Nico Williams, Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias. Bu adam dev gibi bir adamdı. Hatırlıyorum şu Borja Iglesias'ı. Luis de la Fuente'nin Dünya Kupası kadrosu arkadaşlar. Sizi şaşırtan bir isim var mı? Çağrılmayan isimleri de söylemiştik şurada. Bu isimlerde Carvalho yok, Fran Garcia yok, Carreras yok, Huijsen yok ve Asensio yok Dünya Kupası kadrosunda. Ahmet Yanar 95 yaşındayım ama 95 yaşında mısınız? Gerçekten mi? 95 değildir ya. Sakallı, evet evet, o herif fena bir forvet şu. Forvet değil miydi bu ya? Evet forvet, evet, forvetler kısmında zaten. Fransa'nın kadrosu daha iyi ama İspanya takım oyununu çok iyi oynuyor. İki hesapta yaptım abi, süpersin hocam, süpersin. Hesabı olanlar daha fazla hesaptan da oy kullanabilir. Daha fazla hesap açıp oy kullanabilir. Özellikle U23 yılın futbolcusu ödülüne daha fazla yüklenelim arkadaşlar. Diğeri zaten alınabilir durumda gibi gözüküyor, bilmiyorum ama belli olmaz. Abi kalede kim olur? Boy kilo kaç kardeşim? 1.86 93 kilo. Kalede kim olur? Bana kalırsa Raya. Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyor ve en az gol yiyen takım Şampiyonlar Ligi'nde şu an Arsenal. Bana kalırsa Raya ilk kale. İlk kaleci olması lazım. Rodri rotasyon olmalı milli takımda. Ben Rodri neden var hala bilmiyorum. Evet, muhtemel ilk 11'de bu şekilde olur diyoruz. İspanya'nın arkadaşlar. Oyarzabal forvet, Williams ve Pino kanatlarda. Ruiz burada. E, ne bu kardeşim? Yamal sakat diye mi? Yamal nerede? Pedri nerede? Gavi nerede mesela? Nerede? Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella. Simon'u koymuş kaleye de. Kötü, bu yedek kadrosu mu? Kötü. Hocam limon limit yok ki. Yayını en başa alalım. Altta kırmızı çizgi var ya, onu tutup en başa çekin hocam. Yayını baştan izleyin. Çok detaylı herkese anlatırsak bu yayın bitmez. Bu yayın bitmez hocam. Fransa seçilmemiş kadrosu. Fransa kadrosuna çağrılmayan oyuncular. Kingsley Coman, Ekitike arkadaşlar. O da dünyanın en kötü sakatlığını yaşadı. Aşil tendonu koptu herifin. Bu kim ya? Kurovupi. Tolisso, Kamavinga, Keprem Thuram arkadaşlar, bu da yok. Mendy sakat. Lukeba, Bade, Pavard, Benjamin Pavard ve Şövalye kalede arkadaşlar. Oğlum bu kaleci çağrılmadı mı? Sakat mı? Evet yani bu çağrılmayan kadrosu. Bizle maç yapsa ne olur bunlar? Bunlar çağrılmayan oyunculardan oluşan kadrosu arkadaşlar. Bunlar bizle maç yapsa neler olur acaba? İnşallah seninleyiz Riquelme. Afrika milli takım. Aynen öyle. Yılın teknik direktörü Arbeloa seçtim. Yok ki. Seçemezsin. Pep Guardiola ve yetiştirdiği teknik direktörler Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Enzo Maresca, Torrent, Domenic Torrent, Mikel Arteta. Şimdi şampiyon oldu. Boynuz kulağa geçti. Villanova, Erik Ten Hag, Vincent Kompany, Luis Enrique. En kötüsü de bu arkadaşlar bence ya. En kötüsü Erik Ten Hag olduğunu düşünüyorum. Yenerik. Öbürkü gidiyor mu ki? Öbürkü. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamayan Juventus ve Milan gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer alacak. Yani Kenan'ım, bunu kabul ediyorsan oyna. Sonsuza kadar oyna orada. Ben ne diyeyim abi sana ya? Ben daha ne diyeyim abi? O da bu arada bir ödül aldı ve bir de kadroya seçildi. Ona da geleceğiz. En iyi çıkış yapan, en iyi çıkış yapan U23 oyuncusu oldu değil mi? Yoksa direkt mi olmuştu ya Mücahit? Direkt ödül aldı değil mi herhalde? En iyi çıkış yapan oyuncu oldu herhalde.
Kenan'ın yerinde olsam Doğukan ben de direkt giderdim. Bu Juventus'tan ben adam olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Son maçta Turin derbisinde 2-0 öndeler. 2-2 bitti maç, yani çok garip bir maç. Ee, Torino'ya karşı 2-2 bitti maç son maçta. Oyum Arda'ya. Evet arkadaşlar, Kenan Yıldız, Juventus ve Milan UEFA Avrupa Ligi'ne. Bay bay. Abi De Laurentiis'le Conte basın toplantısının ortasında tartışıyorlar arkadaşı. Kavga ediyorlar. De Laurentiis Napoli'nin başkanı, biliyorsunuz. Osimhen olayından hatırlayanlar vardır. Osimhen Galatasaray olayından. Conte de takımın teknik direktörü. Sakatlıklar olmasaydı ligi yine rahat bir şekilde kazandırırdın. Kazanırdın diyor ona. Conte kesinlikle hayır diyor. De Laurentiis nasıl yani hayır? Ben söyleyeyim öyle olduğunu. Ben sana öyle olduğunu söylüyorum diyor. Conte size kesinlikle katılmıyorum. Inter'in hakkını teslim etmek gerekir. Onlar büyük bir takım. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finaline çıktılar ve bu sezon kadrolarını daha da güçlendirdiler. Şampiyonluğu hak ederek kazandılar. De Laurentiis diyor cevabı. Inter öyle büyük bir takım ki Avrupa'da geçen sezondan daha kötü performans gösterdi diyor. Conte bizden daha iyisini yaptılar. Lig aşamasını geçtiler. Biz geçemedik diyor De Laurentiis, ama bu başka bir mesele diyor. Conte üzgünüm ama ben böyle şeylere sığınmayı sevmiyorum. Başkalarının zaferini kabul etmek ve saygı göstermek gerekir. Saygı görmek istiyorsanız önce siz saygı göstermelisiniz. Inter sakatlıklar olsun ya da olmasın bunu hak etti. Hatta belki sakatlıklar olmasaydı bile Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalabilirdik diyor. De Laurentiis'e büyük bir çıkış. Büyük bir çıkış. Bir sürü bilgi istiyor Salih. Ya abla çok basit ya. Sadece Google hesabınıza tıklamanız gerekiyor. Orada bilgi doldurmanıza gerek yok. Ee, Ya buradan tıklıyorsunuz, yukarıda Google ile oturum aç, Facebook ile oturum aç. Bastığınız zaman direkt açıyor zaten. Hiçbir şey istemiyor. Come to Madrid. Conte. Valla Conte olurdu bu arada Madrid'e, olur muydu? Unai Emery Mourinho'dan daha iyi hoca bence aktif olarak. Unai Emery de evet. Yani küçük görüyorlar bir de hocayı. Hep UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıyor hep diye de çalıştırdığı takımlarla orayı kazanabilirsin sadece bence. Şükran abla Suudi'de bir sürü bilgi istemez. Çünkü ben de açtım. Sadece tıklıyorsun ve Google'la oturum aç ya da Facebook'la oturum aç ya da Apple'la oturum aç. Cart curt. İleri deyin geçin diyor Orhan Bey de. Evet, ileri deyip atlayabiliyormuşsunuz oraları sanırım. Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geliyor. Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim diyor. Buradayım diyor, hiçbir yere gitmiyorum diyor. Geçmiş olsun ona da. Bugünkü antrenmanda kazanan takım arkadaşlar. İyi, Samet Akaydın'ın olduğu bir takım kazanmıyor sonuçta. Ona bir bakalım şöyle. Çağlar var, koca kelle. Can Uzun var, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can, Salih Özcan. 5 dakika forma giymiş bu sezon sanırım. Ozan Kabak, Yunus Akgün, Eren Elmalı. Bu bıyık ne kardeşim? Bıyık. Ben de bu arada Dünya Kupası boyunca bıyık bırakıyorum arkadaşlar. Osmanlı gibi giriyoruz. Dünya Kupası'na giriyoruz. Ee, Yine şey yapalım, Arda gol atana kadar da Arda ya da Kenan gol atana kadar da bıyığı kesmiyoruz. Bu da Oğuz Aydın. Zaten 10 gün sakattı, bir şey yok Kerem'de. Arda ne zaman katılacak? Kampa hemen tatile gitti. Bodrum'a gitti arkadaşlar. Bodrum'da tatilde Arda Güler. Ailesiyle beraber orada. Onunla ilgili haberlere de geleceğiz. Milli takım kafilesinin idmana geliş görüntüleri yine golf aracıyla idmana geliş sağlanılıyor. Burada iniyorlar. Samet Akaydın'ı gördüm ya. Trent Alexander-Arnold Liverpool'dan Real Madrid'e gitmenin kariyerimin en büyük kumarı olacağını biliyordu. Ancak İspanya'daki ilk sezonu beklediğinden çok daha zorlu hale geldi. Sakatlıklar uyum sürecini yavaşlattı. Madrid sezonu kupa almadan bitirdi ve İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundan dışlanması başka bir acı darbe oldu. Buna rağmen Trent kulüp ve soyunma odası tarafından tamamen desteklendiğini hissediyor. Dani Carvajal'in ayrılmasıyla Trent önümüzdeki
sezonu intikam alma ve Real Madrid hayalini kurduğu türden bir miras inşa etmeye başlama fırsatı olarak görüyor. AS gazetesi yazıyor dostlar. Serie A'da yılın en iyi genç oyuncusu seçiliyor Kenan Yıldız. Juventus'un en golcü ve en çok asist yapan oyuncusu oluyor. 2 kez Serie A'da ayın en iyi oyuncusu seçiliyor. Serie A'da, Juventus'ta değil arkadaşlar. Serie A'da ayın en iyi genç oyuncusu seçiliyor. 4 kez Serie A'da maçın adamı seçiliyor. 4 kez maçın oyuncusu seçiliyor. 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçiliyor. Susturucu diyorlar. Sakatlıklar olmasaydı belki de yılın en iyi oyuncusu ödülünü alabilirdi. Di Marco aldı değil mi? Yılın en iyi oyuncusu ödülünü İtalya'da Di Marco aldı. Süreyya Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkes oy kullanıyor Arda'ya çabuk. Yeni gelenler oy kullansın. Bırakın beni dinlemeyi. Hemen oy kullanmaya. Fermin falan var orada. Arda'nın golünün videosuna mı tıklıyoruz? %28 görünüyor. Golünün yanında abla şu mesela ya. Şurada normalde şurada bir mavi bir tik var. Bende gözükmüyor. Sizde gözüküyor mu yine hala bilmiyorum. Bir saniye şöyle göstereyim. Yeni gelenlere yine göstereceğiz. Destek olacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle şurada bir mavi kutucuk var, yuvarlak bir daire var, ona tıklıyorsunuz, aşağıdan da oy ver diyorsunuz. Yani neye vermek istiyorsanız şuradan gelip buradan da mesela Arda Güler'in ben buna oy vermedim mi? Verdim. Bir daha oy ver diyelim. Puan 0, oy vermiştik zaten buna. Bu diğer sekmem olduğu için. Evet, bu şekilde de oy vermiş oluyorsunuz. Yılın golü net, Arda net. Bizce de net de oy kullanmak gerekiyor işte. Kan donduran bir şey kaçırmadık inşallah. Selam herkese. Mehmet Bey hoş geldiniz. Şöyle diğer şeyime geçiş yapayım. Çok terledim, inanılmaz terledim ya. Evet, Kenan Yıldız'ın başarıları da arkadaşlar ve en iyi çıkış yapan genç oyuncu ödülünü aldı sezon olarak bu ödülü de aldı. Güzel bir kariyer ama ikinci sezonu komple ligin ikinci bölümü hep sakatlıklarla geçti. Umarım bir an önce düzelir ve imza attığından beri, sözleşme yenilediğinden beri de golü yok. Üzücü olan taraflar. Son dakika Manchester United Matheus Fernandes konusunda West Ham ile resmi olarak iletişime geçti. Arkadaşlar takip etmiyorum İngiltere Premier Ligi'ni. Çok fazla takip edemiyorum. İşte Hull City'nin falan çıktığını görüyorum. Arsenal'ın şampiyon olduğunu görüyorum. Guardiola'nın ayrıldığını görüyorum. Bernardo Silva'nın ayrıldığını görüyorum. West Ham küme mi düştü arkadaşlar? Sanırım West Ham küme düştü diye biliyorum. Bu verdiğimiz oylar %30'unu oluşturuyormuş. Önemli. Evet. Tamam. Doğru. Onu da doğru. Böyle işte nasıl diyeyim? Görsel hafızamda kalmış arkadaşlar. Görsel hafızamda kalmış. West Ham küme düşmüş. Oyuncuları topluyorlar bakalım. Fermin 10.422 mi oldu? 10.422, Arda 4.832 arkadaşlar. Yılın 23 yaş altı en iyi futbolcusu ödülünde çok bayağı bir gerideyiz. Bakalım. İyi akşamlar. Züleyha Hanım nereye gidiyor musunuz? Gitmeyin. Arda Bodrum'da tatilde ve çok mutlu görünüyor. Altın çocuğumuz evet. Oyu nereden kullanıyoruz? Ya Furkan şu gereksiz sorulara benlik bir yayın yok. Şu an Arda Güler'lik. Yine goy goy kısmına gelince bunları bana sor. Şu an benlik bir durum yok. Şu an Arda Güler için çalışıyoruz hepimiz burada vallahi. Sorulara cevap verelim. Bana onlara soracaksın, oradan bir insanlara yardımcı olmaya çalış bence. Tottenham düşmedi mi? Oo. David Raya karşısında oynadığım en iyi oyuncu mu? Ronaldo diyor. Ne olursa olsun Manchester'a geri döndüğünde inanılmazdı. Yani ikinci sezonda ikinci sezonunda bile inanılmazdı diyor. Hala en iyi oyuncuydu. 36 veya 37 yaşındaydı. Ona karşı oynamak inanılmazdı diyor. O da Ronaldo hayranı. Olise'ye gelecek olursanız Olise nasıl bir açıklama yapıyor Ronaldo hakkında biliyor musunuz? Çıldırırsınız ya, bu adam Real Madrid oyuncusu falan bence olamaz ya. Mourinho dünyanın en iyi kulübü, sadece dünyanın en iyi oyuncularına sahip olabilir. Real Madrid için bahsediyor Fenerbahçe'deyken röportajında. Vinicius Junior'u, Rodrigo'yu çocukken aldılar. Bellingham'ı çok genç aldılar. Arda Güler'i çok genç aldılar. Şimdi de Endrick. İyi seçim yapıyorlar çünkü o kulüpte oynamak için kişilik çok çok önemli bir şey. Kişilik ve neyse susuyorum.
Oyuncular kendilerini burada oynamaya layık hissetmeli. Burada olmaktan korkmamalı. Ve çocuk Arda o devasa kişiliği gösteriyor. Çocuk Arda derken üst düzey kalite. Euro gibi, Euro 2024 Chart 26 neyse işte oraya o gibi büyük etkinliklere gitmek, turnuvalara gitmek de onun için bence çok önemli. Ülkesini omuzlarında hissettirmek için. Tabii ki tabii ki bu büyük bir ülke arkadaşlar. Büyük bir ülkenin yükünü omuzlarında taşımak gibi diyor ve bunu hissetmek için diyor. Arda Güler'in de orada oynamak için belirli özelliklere sahip olduğunu söylemişti başka bir açıklamasında da. Burada da onu söylüyor zaten. E, Şimdi de o çocukla çalışacak mısın bakalım? Uzaktayken böyle konuşuyorsun. Dır 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 yazıyorsun buralara bir şey. Bizi de burada bazen terletiyorsun okuttururken. Bakalım Arda Güler'in arkasında duracak mısın? Dediğin sözlerin arkasında duracak mısın? Sakin ol şef. Link bu arkadaşlar. Ahmet Bey siz link attığınızı zannediyorsunuz ama link gözükmüyor. Siz link atamazsınız. Yasak chatte gözükmüyor çünkü. Ben Gmail hesabına kayıt olup oy kullandım. Ben bu değişiğe hiç güvenmiyorum. Sana ne ki Arda'nın ülkesinden. Puan topladım ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Puan toplamak güzel ama. Olsun ben toplamak hoşuma gitti puanı toplamak. Şöyle devam edelim. Son dakika Kenan Yıldız ve Manuel Locatelli. SofaScore'un 2025-26 Serie A sezonunun kadrosuna seçiliyor. Martinez forvette, Kenan Yıldız ve Nico Paz yan yana. Modric, Locatelli, Fagioli. Di Marco arkadaşlar yılın en iyi oyuncusu seçiliyor ya Serie A'da. Serie A'nın sol beki yılın en iyi futbolcusu Serie A'da. Öyle düş, öyle bir lig. Bastoni, Rahmani, Selemakers. Bu kim abi? Karne Seçici. Piçici. Evet kalede de o varmış arkadaşlar. Bu kimin kalecisi la? Atalanta'nın kalecisi. Spam atmayalım chat'e hocam. Spam atmayalım. Hala spam atıyordur. O zaman sana bir mola verelim şöyle. Şöyle bir kardeşim 5 dakika bir mola verdim sana. Abi İtalya Ligi artık eskisi gibi değil. Çöktü bence de öyle. Rezil oldu Real bu sene tek parlayan Arda'mız. Aziz Yıldırım, Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Eğer Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı olursa alırız. Ne diyor? Ben Salah'ı getiriyorum bak göreceksiniz alıyorum lan Salah. Charlotte ile bir görüşmemiz oldu ancak net bir sonuç yok. Olabilir de olmayabilir de. Baba Charlotte'a gidiyor. Salah'a gidiyor. Neler oluyor? Başkan çıldırdı. Bu arada yapar ha. Getirir. Hiç öyle şey yapma. Sports Channel. Hocam Arda için en mantıklı takım hangisi olabilir? Eğer ki yeni sezon kötü giderse selamlar. Selamlar. Salah o kadar verilmez. Bence de 20 milyon euro maaş mı olur ya? Kimsin abi sen? Ya Rams Park'a geldin kulaklarını kapattın ya. Kimsin abi? Özür diliyorum o Salah arkadaşlar. Güvercinleri yolladı haber bekliyor. Ne? Arda hangi takıma gidebilir diyorsunuz? Yani en net gözüken takım Arsenal. Ben Arsenal'ın maçını izledim. Arda gibi bir oyuncusu yok. Arsenal'in. Arsenal'de Arda gibi bir oyuncu yok. Oranın da kulübün de anahtarını Arda'ya verirler bu arada. Ama bana kalırsa Real Madrid treni bir kez gelir insana arkadaşlar. O trene bir kez binersin ya da binmezsin. Bak Patrick Vieira'nın açıklaması var. Eski Arsenal'lı futbolcu Patrick Vieira. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım Real Madrid'den teklif geldiği zaman gitmemek oldu diyor. O tren bir kere geliyor arkadaşlar. Gidersin. Ben yine söylüyorum. Real Madrid'den ayrılıp geri gelen tek tanıdığım oyuncu Endrick. Yani kiralık olarak bak mesela Nico Paz da gitti ama bir gelemiyor mesela. Gelemeyecek gibi. Bak Real Madrid'den ayrılıp kiralık olarak veya normal transfer olup Real Madrid'e gelen bir oyuncu ben hatırlamıyorum. Chelsea'de olur dedin. Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takımda Arda Güler'in işi yok. Anlamadın yorumu. Ne yorumu abi? Güvercinleri yolladı haber bekliyor. Bakayım bir.
Dur bakayım. Az Yıldırım bir açıklama yapmış. Oradan geliyor. Az Yıldırım evde 300 tane güvercin besliyorum. Onları hafta sonu uçurunca sanki dünya benim oluyor. He. Güvercinle haber yolladı. Ben ne bileyim haberi bilmiyorum ki. Haberi biliyor olsaydım espriyi anlardım. Evet. Güvercin haberi. Niye güvercin besliyor? Aziz Başkan transfer güvercinleri. Salih Başkan selamlar. Selamlar. Neredesin sen? Rufi. Brahim Diaz ne oluyor? Brahim Diaz ne alak? Bu nasıl bir giriş mesela Brahim Diaz? Salih bir Aziz Yıldırım şov zamanı gelmedim hocam. Sonra çok sövüyorlar bana. Başkanımızın taklidini yapamazsın. Sen zaten Galatasaraylı olduğunu biliyorduk. Niye taklit yaptın? Diyorlar falan bana. Halbuki çok saygı duyduğum bir rakiptir kendisi. Beni korkutan bir rakiptir bu arada. Taklacı güvercin mi? 2029'dan önce Arda'nın sözleşmesinin yenilenir. O da geri döndü kiradan. Abi kime gitti ki kiralık? Ben Brahim'i Manchester City'den aldılar diye biliyorum. Ha şu var. Carreras var. Carreras altyapı çıkışlı olarak Real Madrid. Carreras'ı Benfica'ya verdiler. Benfica'dan satın aldılar. Ama Brahim de yetenekliydi arkadaşlar tabii. Carreras da mesela altyapı oyuncusu Milan. Başkan çıldırdı. Real Madrid Manchester City'den 4 oyuncuyu gözüne kestirdi. Abi şu City'yi bir salın ya. Gerek yok. Şunu al geç. Şu adam ya bu niye var abi ya? Bu adamın niye Ballon d'Or'u var ya? Evine girip çalacağım o Ballon d'Or'u ben bu adamın. Hak etmiyor ya. Guardiol, Reinders arkadaşlar. Bu isimleri istiyormuş. Kullandım oyumu. Tamam Şükran ablam. Yapabildiysen güzel. Doğuşum ne yapıyorsun Doğuşum? Ali Koç'un taklacı güvercini de Mourinho'ydu. Ayda. Hakimi de Madrid'de dönmek istiyormuş. Ee, Hakimi Real Madrid'de oynadı. Sonra Paris Saint-Germain nerede şimdi? Evine girip çalacağım balonları. Haaland hariç diğerleri çöp. Evet. Katılıyorum. İyi gülüm ne yapayım? Vinicius Junior. Brezilya için 10 numara mı yoksa 7 numara mı? Numaramı bilmiyorum ama 10 numara Neymar'ın. Ya sen Neymar'ın numarasına göz mü diktin sen ya? Sen Ronaldo'nun 7'sini alınca Real Madrid'de. Ronaldo mu oldun sen? Şimdi de Neymar mı olacaksın? Büyüdün mü? Neymar mı olacaksın? Neymar'ın ya bir trip de hani bir hafif trip de var. Ya Neymar'ın ya. Mesaj veriyor aynen mesaj veriyor kelebek ya. Tarihin en kötü Brezilya kadrosu olabilir mi? Net olabilir bu arada. Almanya'dan 6 yiyen 6 mı yediydi lan 8 mi yediydi? 6 yiyen kadro bile çok güzel bir kadroydu bu arada. Zaten en iyi kadrosu en iyi kadrolarından birisiydi. 7'yi tersten giydirsinler bu taklacı. 25 giysen. Brezilyan devri bitti bence de öyle ya. Enrique Riquelme Real Madrid için iki dünya yıldızını zaten imzalamış durumdayım. Muhtemelen isimlerini bu 2 hafta içinde açıklayacağım. Arkadaşlar iki dünya yıldızı bakın öyle Rodri, Gvardiol falan değil. Yani bu isimler nasıl bir isimler biliyor musunuz? Vitinha gibi, Klopp gibi. Klopp teknik direktör olarak da büyük isim olarak onu da almış olabilir. Çünkü Klopp'u Haaland, Olise. Bakın bu 4 isim. Mendes de olabilir bu arada çünkü lan yeni bir şeyle anlaştı Real Madrid. Daha sabah yaptım haberini unuttum. Jorge Mendes. Nasıl okunuyorsa isim işte. Ben Jorge diye okuyorum da Jorge Mendes. Dünyanın en büyük menajeri ismi aklıma gelmiyor o kadar. Vitinha'yı vermezler. Kvara gibi. Kvara da zor. Vitinha da çok zor kesinlikle. Dünyanın en iyi menajeri Luis Figo transferini yapan isim diye bir hatırlıyorum ben. Luis Figo transferini o operasyonel transfer arkadaşlar. Onu yapan isim değil mi? Jorge Mendes'ti sanırım o. Socios olarak bu adama oy verebiliyor muyuz? Eh, Jorge Mendes. Ben de Jorge diye biliyorum. Portekizli bir şeyler gelecek illaki. O zaman João Neves arkadaşlar yazıyoruz o zaman Portekizli. Mendes
Mendes. Ronaldo'ları da o getirdi. Mendes. Sol bek Mendes. Nuno Mendes arkadaşlar. Soruma cevap versene Salih. Real'in başkanı değişirse Arda'nın durumu ne olur? İşte bilmiyorum. Mesela Perez Ardacı. Daha hiç bilmiyorum onu. Bilemeyiz ki. Ben bu adamı ilk defa görüyorum mesela. Bu bile kendini ilk defa görüyordur bu adam. Daha önce tanıyor muyduk bu adamı? Yok. Vitinha'da oğlum Vitinha da Portekizli değil mi lan? Vitinha Portekiz. Portekizli evet. Vitinha da Portekizli. Perez kazanır zaten. Perez iyi. Abi Perez iyi de bu Arda'yı beğeniyor mu? Arda ile ilgili hiçbir açıklamasını görmedim bu adamın. Hiçbir açıklama yok. Ben o kadar Twitter'da geziyorum. Asmarka'da geziyorum. Yok. Getirse Arabistan Felix'i. Felix de bu arada Arabistan Ligi'nde en iyi futbolcu seçilmiş. Soşios. Soşios diye mi okunuyor? Soşios değil mi? Evet, olduk zaten. Arda sayesinde olduk biz de Soşios. Soşios bu arada arkadaşlar Real Madrid taraftarlarına verilen isimmiş. Bu bile kendini ilk defa görüyordur. Koptu. O tükürdüm ekrana sert bir şekilde. Oğlum ağzım dilim damağım kurudu. Kaç saattir konuşuyorum ben? Bir saattir konuşuyorum. Vallahi arkadaşlar su içeceğim ya bir tane. Vallahi bir tane içeyim şundan. Bidonu gördünüz mü arkadaşlar? Şişeyi bidonu. Damacana candır aynen. Baba yeter vallahi patladım ben ya. Bir de yaz geliyor Antalya'da şu an sıcak olmaya başladı buralar. Ne ödülüne adaymış Arda bakmaya geldim hocam. Damacana ile içeceğiz tabii. Neyle içeceğiz baba? Ya bir şey diyeceğim. Atilla hocam yayını en başa alıp izlemen lazım. Herkese tek tek anlatıyoruz. Çok kötü oluyor sonra. Yayın sonu çok küfür yiyoruz. Yayını abi şuradan tut aşağıdan. İki tane en başa çek abi yayını. Salih'in bidonu da büyükmüş tabii. Leo, Ronaldo, Bernardo Silva. Sahaya çıkması beklenen ilk 11 arkadaşlar. Hangisini hocam? Hangi espri ilk defa? Bruno Fernandes, Vitinha Neves. Nuno Mendes, Inacio, Diaz, Cancelo, Costa arkadaşlar. Ee, Nuno muydu lan? Nuno. Jorge Mendes. Jorge Mendes geliyorsa buradan herhangi bir oyuncuyu getirebilir o zaman değil mi? Abi Figo'yu Barcelona'nın kalbinden söküp getirdi adam. Yani Mendes'i mi getiremeyecek? Paradan bahset. Vitinha'yı mı getiremeyecek? Bakın Luis Figo'yu Barcelona'nın kalbini söküp 10 numarasını ya Yamal'ı alıp Real Madrid'e getirdiğini düşünün güncel olarak. Ya Yamal'ı, Pedri'yi alıp Real Madrid'e getirdiğini düşünün. Öyle bir menajer kendisi. Real Madrid ile anlaştılar şu an. Bu kadro final çeker bence. Zannetmiyorum ya. Anlık. Kolay grup gelmiş bunlara. Bu arada biz grupta ikinci olursak daha kolay rakiple eşleşiyormuşuz. İkinci olalım abi. Perez para harcamak istemiyor. İstese hepsini getirir aynen. Canlı izlerken daha iyi geliyorsun. Öncesini sonra izleyeceğim. Tamam hocam. Atilla hocam. Arda Güler o zaman söyleyeyim yeni gelenler için. Arda Güler hem 23 yaş altı en iyi oyuncu ödülüne aday gösteriliyor hem de yılın golüne, La Liga'daki yılın golüne aday gösteriliyor. Bizler de oy kullanıyoruz. Oy veriyoruz. Chat'i takip edemiyorum Salih. Edemiyorsun. Vallahi edemiyorum hocam nasıl edeyim? Herkes yazı yazıyor sağ olsun. Socios ayrıcalıklı bir kulüp üyeliği. Kulübe üye olan herkes socio olmuyor İspanya'da. Ha, babadan aileye geçen bir ayrıcalıklı kulüp üyelik hakkı, hisse ortakları yok ama oy verebiliyorlar. Ha, bu şey gibi mi? Galatasaray'daki Galatasaray liseliler gibi mi? Ya da Fenerbahçe'de ne vardı? Onun gibi mi oluyor? Socios. Amcaoğlu da yayınlara hep katılıyor mu bilmiyorum da arada bir görüyorum tabii. Aidatlı üyeler. Hmm. Kulüp Socios'ların falan diyor. Yani normal taraftar önemsemiyor mu bu Perez? Bu kulüp Socios'larındır. Bu kulüp onlarındır. Kimsenin değil. Pavalılarındı diyor. 95 bin kişi. Türkiye'dekileri bilmiyorum. Kongre ve normal üyeler. Hmm.
Okey. Enrique Riquelme bir spor müdürüm var. Onun adını önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Spor müdürüm değildir ya, bu teknik direktör mü? Sportif direktör. Sportif direktör. Spor müdürü kim la bu? Şey mi bu, Benfica'daki herif mi? Yo, Benfica bu zaten Mourinho'yu almayacak. Bu Mourinho'yu istemiyor. Of, Kroos'u getirirsen e, ya Soyşios oluruz herhalde, bilmiyorum. E, Kroos'u getir. Salih, hem hatun arıyorsun hem bidonla su içiyorsun. Özür diliyorum. Bardak kirlenmesin diye. Bekar olduğum için, bardak yıkamamak için. Abla neden yüzüme vurdun? Ben de damacanayla içiyorum. Doğuş, işte adamsın. Abi ama damacanayla içen adam samimi adamdır, onu söyleyeyim. Hele yayında içen adam, abi yalnız değilsin. Ağladım herhalde ben. Ee, evet, önümüzdeki günlerde açıklayacakmış arkadaşlar. Ben bütün gün tek bardak kullanıyorum. Harikasın. Bir ay kullanan arkadaşlarım var. Tek bardağı. Yorumu okurken damacanaya yorumu okurken damacanayı dikmiştin. Biri vurmalıydı. Real'e Fatih Terim lazım. Al sana işte kan dondurucu bir haber şey. Evet, Luis de la Fuente'nin neden Huijsen'i Dünya Kupası'na çağırmadığını biliyorsunuz. Kötü kızı kızdırdı. Onu mahkum ettiler. Kötü kız dedi de Lamine Yamal. Ya arkadaşlar, niye böyle şeyler yazıyorsunuz? Aynı bardakta su, süt, Nescafe, çay, Fanta alayına tek gidiyorum. Oha. O bardağı hocam bir güneş ışığı falan değilse yanmaya başlayabilir o bardak. O bardağı sert sert tekmeleyip evden uzaklaştırman gerekiyor. Ömrümü bardak yıkamakla harcayamam. Çok doğru. Şey ya, böyle belgeseller var ya, üşenenler belgeseli. O mu? Ağlayarak damacanadan su içiyorum ben her gün. Allah Allah. Evet. Burada kavga etmişlerdi. Çalkala devam. Ben de viski, çay, kahve içiyorum aynı bardakta. Çok ağır yaşamlar. Bayağı bir ağır. Hani 250-300 kilo yaşamlar. Evet. Oğlum ben bildiğin halı saha maçı yapmış gibi terledim ya. Aynı bardaktan 10 tane alsana, çok iyi. Aynı bidondan 10 tane alıyorum ben de hocam işte. Aynı bidon 10 tane. Abant. Reklam değildir. Abi Antalya normal. Damacanaya limonat. 12'den sonra yayın çok farklı bir yere evriliyor. Ne yapayım abi, siz yaptınız bunu. Ben hiçbir şey yapmadım. Bunu bu arada Şükran abla başlattı. Suudi Desoy başlattı. Yüzüme vurdu. Hem diyor manita arıyorsun kendine diyor, hem de damacanayla su içiyorsun. Belki onda doğallığımdan etkilenecek birisi. Ya ben bunu çok kötü bir şey zannettim arkadaşlar. ESPN'in haberi. Josele ve Dani Carvajal bacanakmış. Bu bacanak nasıl bir çeviri lan? Josele ve Dani Carvajal are brothers. Brothers bacanak. Okey. İkisi de ikiz kız kardeşlere aşık olmuş. Ben çok yanlış anladım arkadaşlar. Yani tribünde gördüm Dani Carvajal'in maç şeyinde. Oğlum ne oluyor falan dedim yani. Bacanağım. Ya çok korktum arkadaşlar. Yani bununla zannettim. Çok korktum. Çeviri doğru. Yanınızda lazımlık mı var? Yok, ben tuvalet kullanıyorum. Allah Allah. Evet, ikizmiş arkadaşlar. Eşi çok güzeldi falan demişti buradaki arkadaşlar veda töreninde. Dikkat çekmişti eşi falan, çocukları falan. O bir tane daha varmış ondan. Şöyle devam edelim. Çorum futbol al işte. Ya bunu haberi ben seçtim arkadaşlar. Bu haberi ben seçtim. Bir tane bir tane şey çalıştığım kafede arkadaşlar. Dur, şu bir tane eşek geldi, onu bir engelleyelim şöyle. Heh. Çalıştığım kafede bir tane şey vardı. Oranın müdürü vardı. Çorumlu arkadaş. Bana mesaj atmış gece 4'te WhatsApp'tan. Çorum şampiyon oldu, yayında konuş. Zeki abi al. Çorum FK, hatta FK. Ve Hull City'nin şampiyonluk görselleri sosyal medyada gündem oldu. Çorum'u kutluyoruz arkadaşlar.
Çorumspor şampiyon oldu. Evet. Herkese kilo kilo leblebi arkadaşlar. Oğlum şu oyuncuyu ben bir yerden tanıyorum. Aa bunu da tanıyorum, bunu da tanıyorum. Yusuf Erdoğan mıydı şu? Bu da bayağı bir her yerde oynadı ya. İspanya'da kulüplerin şirkete dönüşmesini veya zenginlerin kulüpleri satın almasının önüne geçtiği için bu sosyos kültürü sevilir. Başkanları bu sosyos romantizmini sık kullanıyorlar. Ha, o yüzden mi? Amcaoğlu siz Amcaoğlu isimli izleyenimiz yurt dışında falan mı yaşıyorsunuz ya da bu şey sosyos musunuz? Nesiniz? Üstteki takım elbiseliler kim? Bilmiyorum ki, milletvekili adayları falan mı bunlar? Kim abi en üsttekiler? Onlar niye var? Niye hepsi var mesela bunların? Aileler mi? Veliler mi acaba bunlar? Abi bu Hull City'nin ne kadar kötü bir paylaşım ya bu. Ya bu çok kötü bir paylaşım yani. Bu ne? Paint'ten mi yaptınız bunu? Acun nerede? Alo, nereden seçeceğiz Arda'yı? Yayını en başa alıp bakman lazım. Harika fikirmiş. Yorulma ördek yerine damacan... Allah Allah. Yönetim kadrosu. Leblebi satıcılar onlar. Tövbe ya. Oğlum ne alaka ya? Üstteki adamlar. Evet, Olise bu ülkenin şu anki en iyi futbolcu Olise bu ülkelerin şu anki en iyi futbolcularını seçiyor arkadaşlar. İngiltere'nin en iyi oyuncusu kim diyor anlık olarak? Harry Kane. Almanya'da kim mi? Brezilya'da bilmiyorum diyor. İspanya'da Lamine Yamal diyor. Arjantin'de Messi diyor. Portekiz'de Bruno Fernandes diyor. Bu kadar. Espri bu kadar. Paddle time. Padel. Padel time. Evet. Tenisimsi bir şey var ya, onu oynuyormuş bugün Bodrum'da Arda. Onun haberi var. Sonrasında bu değil ya. Sen şöyle gel. Şöyle yapacağız. Galatasaray bonservis maliyeti yüksek olan Eduardo Camavinga'yı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Camavinga Galatasaray. Ne dersin? 80 milyon euro diyorlar abi. Osimhen'den pahalı lan bu. Harry Kane'le aynı fiyat. O liseyi de banla. Evet, Arda burada bir tenis. Oğlum haber çok geliyor. Neyse. Türkiye'nin Kuzey Makedonya ve Venezuela karşısında önümüzdeki iki hazırlık maçında nasıl bir kadroyla sahaya çıkması bekleniliyor arkadaşlar. Deniz Gül, Aral Şimşir, Can Uzun, Oğuz Aydın, Demir Ege Tıknaz, Karazor, Eski Hellaç, Kaplan, Akçiçek, Müldür, Destanoğlu. Can Uzun Forvet, Aral Şimşir, İrfancan Kahveci, Yusuf Sarı, Tıknaz, Özcan, Eski Ellaç, Söyüncü, Akaydın, Ayhan, Şengezer. Neden bu kadrolar var? Bunların elenmesi için arkadaşlar. Elenmesi içinmiş diğer oyuncuların. Yaşı 23. Kamavinga 23'tü değil mi bu arada? 23 yaşında değil mi Kamavinga? Barış Foret olmalı. Arkadaşlar seçilecek olan arkadaşları belirlemek için sanırım bu kadrolarla çıkılacak sanırım. Rusya Kupası şampiyonu Spartak Moskova. Moskova'da Solari sevinirken kupayı kırdı. Abi yani porselenden kupa yapmışsınız. Patladı adamın elinde yani. Böyle bir kupa olabilir mi ya? Ne bu? Çay mı demleyeceğiz abi bunda? İzlemişsinizdir belki. Böyle çıkmaz, Arda oynar diyor Mücahit. Riske atılır mı hazırlık maçında yani komple, Allah korusun. Sıkıntı. Sıkıntı arkadaşlar. Kenan'ın bence oynamaması gerekiyor. Kesinlikle dinlendirirsen. Akif Bey'e katılıyorum ben de. Kerem elendi mi şimdi? Yok. Onlar as oyuncular olduğu için oynamayacaklar büyük ihtimalle. Seçilenler, seçilmeye çalışanlar. Bu arada e, Amerika'ya da gidecek bu oyuncular. Orada da bir hazırlık maçı var. Sadece bir hazırlık maçı için belki de gidecekler Amerika'ya, geri dönecekler. Arda göbek yapmış.
Soşios üyeleri 95 bin kişiymiş bu arada. Mücahit göndermiş bana da yeni görüyorum. Hisse sahibi kulüp üyeleri yaklaşık 95 bin taraftar varmış. Bunlar oy kullanıyormuş şeyde, kulüpte. Enrique Riquelme, Xabi Alonso'yu kovmak bir hataydı. 3 ayda bir proje kuramazsınız. Soyunma odasını yönetme yetkisi verilmeliydi ona diyor. Ah be adam, neredeydin ABC, ABC? Neredeydin bu oğlum? Köy yılanı gibi evinden izleyeceğine çıksaydın ya, ne oluyor kardeşim? Haydi kardeş deseydin ya. Köy yılanlığı yapma sen de. Enrique Riquelme, onaylıyorum. Eğer Real Madrid başkanı olursam kulübe katılacak iki büyük uluslararası süper yıldız ile hali hazırda bir anlaşma mevcut diyor. Anlaşmış oğlum adam. Bunlar kulübün gerçekten ihtiyacı olan iki oyuncu. İhtiyacı olan deyince bana savunma oyuncusu geliyor direkt. Bir savunma, bir de orta saha. Ama forvette Mbappe'yi satabilir bu herif. Klopp oğlum ya, bu herif neler yapıyor? Ne planlıyorsun ha? Neler var aklında adam? Söyle bakayım, Arda'ya kaptanlık ve 10 numara veriliyor mu? Bunlar Vedat Muriç Aziz Yıldırım'ın teklifini kabul etti. Kaynağı görünce ama olabilir, küme düştü. Ama Barcelona falan da istiyor bu herifi. 6 gün sonra TS Gülsüm. TS 1977 Gülsüm, ödüllerin sonuçları 6 gün var. 6 gün boyunca çevrenize yayıyorsunuz hocam. Herkese yayıyorsunuz ve herkese oy kullandırıyorsunuz. Lütfen o oylamayı bir önemseyelim. Yayının zaten belli bir kısmı onunla geçti. Barça'ya gider net. Barça'nın parası yok zaten. Beleş forvet arıyor. Büyük ihtimal Barça olur. Lewandowski ile ayrıldılar çünkü yolları ayırdılar. Galatasaray Benfica'nın Yunus Akgün için yaptığı 17 artı 2 milyon euroluk teklifi reddetti. Abola. Bu sayfa şey miydi arkadaşlar? Yo, bu sayfa troll değildi herhalde ya. Alonso kovuldu. Çetenin işi bu. Bakacağız. Arda Güler ailesiyle birlikte Bodrum tatilinde. Ümit abi burada. Serap abla burada. Nurgül Hanım kardeşi burada. Ablası. Bu ablayı tanımıyorum. Evet. Bodrum'da tatildeler baba. Ailesiyle geziyor. Nurgül abla, Ümit abi, Serap ablası. Diğerini de tanımıyorum. Arda annesi Serap'la. Serap Güler'le. Annesi çok tatlı bir insan ya. Ben yan yana geldim, biliyorsunuzdur. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten burada olanlar. Annesi ve babasıyla fotoğraf da çekindim. Türkiye-Romanya maçı öncesinde. Baba biraz sinirliydi. Alınmamışlardı içeri. İrfan Can'ın ailesini, İrfan Can Kahveci'nin ailesi bekleniliyordu. Sahaya girmeleri için. Tribüne geçmeleri için. Ama annesi çok tatlıydı ya. Nurgül Hanım'ın arkadaşı olabilir. Samet. Samet hocam ya. Annesi Yozgatlıymış. Arda ve Duru Bodrum'da arkadaşlar. Bazı fotoğraflar da vardı. Onları tabii ki de sunmayacağız buraya. Bayağı bir şey yani, yakalamışlar. Fotoğraf falan almışlar bir sürü. Çekmeyin abi adamların özel hayatında o kadar ya. Arda ve Duru Bodrum'da yine top oynuyorlar burada. Bayıldım. Abinin forma seçimleri. Arda Güler forması kendisi giymiş. Oğluna da Benzema forması vermiş. İkisi arkalı önlü oynasaydı Arda Güler'e bu sezon kaç asist yazmıştın? Real Madrid en az 2 kupa almıştı bu sezon Benzema olsaydı. İrfan Can da Çorumlu. Seneye Çorum FK'da oynar. Bu resimleri koyma Salih bence de. Yok. Bu değil hocam. Bu normal foto. Yani şey yani bikinili fotoğraflar vardı. Onları koymadık tabii ki de. Arda'mızı seviyoruz. Öyle şey. Özel hayat sonuçta. Dursun. Arda film artisti değil. Kesinlikle. Evet. Şu soruya cevap arkadaşlar. Arda Güler Benzema ile oynasaydı kaç asist yapardı? Mbappe'ye 12-13 asist yaptı. 12 asist mi yaptı? 11-12 asist yaptı sanırım. Benzema'ya kaç asist yapardı Arda Güler? Benzema çok iyi, bir de kafacıdır ya. Kafa toplarında da iyidir. Mesela Mbappe'nin kafa golünü göremezsiniz. 30 plus. Neden o Yozgatlı bilgisi? O hiç bilmiyor hocam, o sır. Abi Benzema kovaydı ya. Ronaldo zamanında ne kadar asistini yemişti. Sonuçlar 6 gün sonra. Şükran abla söyledik ya, bastıra bastıra. 6 gün sonra. 6 günü var daha. 6 gün boyunca oy kullanabiliyoruz.
tüm herkese yayın arkadaşlar. Evet, şöyle haber varsa şuradan birkaç tane daha haber okuyalım. 2 tane mi haber var burada? Dur bakayım bir. 6 yıldır Almanya'da bulunan milli futbolcu Ozan Kabak vatandaşlık hakkı kazandı. Hoffenheim formasını terleten Ozan Kabak Almanya'da gerekli sınavları geçti ve çifte vatandaşlık aldı. Artık Almanya'yı evim olarak görüyorum diyor. Nasip olsaydı keşke insanların hepsine. Duymadım, niye kızıyor? Kızmadım abla. Bastıra bastıra söyledik. Yoruldum ya. Dur. Son dakika Rüdiger Real Madrid ile bir yıl daha sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Rüdiger bir yıl daha kalır mı? Ama başkanlık seçiminden sonra olacak. Mourinho da bu yüzden erteleniyor. Güle güle otur. Selam abi. Melioz merhabalar, nerelerdesiniz? Hoş geldiniz. Ozan da hayal kırıklığı ya, Liverpool'a transfer olmuştu, sonra çöktü, sakatlık falan. Ben Arsa, evet, ben Liverpool'a gittiğimde Liverpool maçlarını izliyordum hatta. Gündüz maçları falan denk geliyordu böyle. Hata yapınca falan üzülüyordum. Aynısı şimdi Arda ve Kenan'da falan da olunca da üzülüyorum. Ama bu sezon Hoffenheim'de arkadaşlar 3-4 kez maçın oyuncusu ödülünü aldı. Bu arada Ozan Kabak defans stoper oynayarak. Ben, evet evet, güzel oluyordu maçları. Hata yaptıydı, bir kere gol yemişti hatta Liverpool. Orada Allah dedim, ondan sonra zaten bir kesik yedi. Ama çok sağlam defanstı ya. Fiziki olarak da çok sağlamdı ama gitti. Çapraz kopardı değil mi? O da çapraz gitti ya. Çapraz çok kötü abi. Dani Carval teşekkür ederim. Teşekkür ederim ve 3x teşekkür ederim. Bana verdiğiniz muhteşem uğurlamanın 48 saat sonrasında kendimi çok şanslı ve sevildiğimi hissediyorum. 23 sihirli yıl boyunca desteğinizi son güne kadar hissettim. En kısa sürede görüşmek üzere Madridistas. Bize diye Madridistas. Olduk abi, biz de Arda yüzünden olduk valla. Real Madrid eskiden seviyordum, tutuyordum ama gerçekten bir taraftar gibi de değildik ya. Ayağı da iyi Ozan'ın. Evet. Hem gol hem asist de yapıyordu Hoffenheim'da. Maçın oyuncusu ödülleri falan var ya. Takip ediyorum ben Ozan Kabak'ı hala. Abi neden Türk oyunculara tolerans yok bu Avrupa'da? Abi işte o bayrağı gördü mü? Coğrafyayı gördü mü, oradaki o bayrağı gördü mü? Bir şey oluyor onlara. Bunu açmıştık. Şeyi diyecektim arkadaşlar, Arda Güler La Liga'da ayın değil, yılın kadrosuna seçilmedi. Milla var. Milla. Luis Milla'ydı sanırım. O oyuncuyu tam ismini bilmiyorum. Şöyle yazılıyor. Milla. Ve kadroda orta saha olarak Tchouaméni, Pedri, bir de Valverde var sanırım. Tchouaméni ve Milla Arda'dan daha mı iyi? Özellikle Pedri'yi de katıyorum. Pedri'yi istatistik olarak 2'ye katlamış. Arda Güler yılın kadrosuna seçilmedi arkadaşlar. Diyeceklerim de bu kadar. Can sıkıcı. Onun da videosunu zaten öğlen atmıştım. Lobi devrede ırkçı hareket. Ya arkadaşlar, imkanı yok. 205 izleyici, 208 like. Hocam daha fazla izleyici vardı orada. 300 izleyici vardı belki de. Oradan kalma. İBGS'me hoş geldiniz. Herkes oy kullandı mı Arda'ya? Gebereceğim. Evet, biz de o zaman arkadaşlar dur bakayım bir, bu neymiş? Bir tane daha mı link var? Bunu zaten söylemiştik, evet. Arda Güler'e oy kullandık. Arda Güler. Böyle bunları tekrar kontrol edebiliyor muyuz acaba ya? %49'la önde bu. Daha fazla oy diyelim. Hadi. Yılın oyuncusu değil. Yılın 23 yaş altı en iyi oyuncusu. Fermin Lopez %60'la önde burada. 11.000 oy olmuş. 5.398. Yani adam 2'ye katladı bizi. Sıkıntı kardeşim ya. Valla kanım dondu. Arda'ya verdik oyu. Buralarda daha fazla oy ver diyelim. Yılın golünde de oğlum, ya Arda'nın da %60 %70 ile önde olması lazım. Niye böyle yakınız mesela? Bak, Molina yaklaşıyor. Atletico taraftarları bastırıyor. Belki de Barcelona taraftarları da bastırıyor. Belki Bellingham taraftarları, belki Vinicius, belki Mbappe taraftarları da bastırıyor. Çocuk herkesle savaşıyor bence. Lobilerle savaşıyor. Yılın en iyi kadrosuna çağrılmıyor. Şurada 2 tane ödül almış.
Çağrılmıyor abi. Seçilmiyor. Daha bizimkiler uyanmamıştır. Vallahi ben şu an gideceğim arkadaşlar. 2 tane de short videosu yapacağım. Falan filan söyledim size. Bir tane de uzun video yapacağız yarın için. İşimiz yoğun. Halimiz duman aman aman. Halimiz duman aman. Böyle geldik. Real taraftarları uyuyor. Reis durum kötü gidiyor şu an. Hangi ödül nereden oy vereceğiz? La Liga'nın resmi ya ne bu abi? Ne bu ya? Ne oluyor? Neler oluyor? Samet Akaydın haberi bile vardı. Jose Mourinho Real Madrid yönetimine Skriniar'ı 10 milyon euro seviyelerinde bonservisle getirebiliriz raporu verdi. Ama sana bir şey diyeyim mi? Asensio'dan falan iyidir ya. Reis yarın idman var mı? Var. Yani yarın bireysel dersim var. Bir tane dersim var. 1 saatlik antrenmanım var ama nasıl yetiştireceğim videolara bakayım arkadaşlar. Uf, yorucu bir gün bekliyor beni. Hadi bakalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rüdiger'den bile iyi. Evet, iyi bir savunmacı. Bence iş yapar. Ama yedek. Ama Skriniar değil abi. Bu olamaz. Bayram tatili yok mu bro? Vallahi hocam ben iş olsa bayramın tümünde de çalışırım. Çalışmayı seviyorum ben ya. Hedeflerimiz var çünkü çalışmam lazım. Bir şeyler başarmam lazım. Yoksa gider uçacağız bir yerden. Barış Alper'e Hull City diyorlar. Salih'im. Ben de vallahi Hull City şampiyon olduğunda direkt Barış Alper'e alsınlar dedim. İdman kaçta? Öğlen 3'te. Ama şimdi sabaha kadar videolar, shortslar, morslar bakalım. Evet, başka da bir haber yoksa ya tatsız bir haber gibi gözüküyor burası. Arda Güler 2 tane ödül kazanacak arkadaşlar. Oyu La Liga resmi sayfasından kullanıyorsunuz. Yayının açıklama kısmında linkleri var arkadaşlar. Gidiyorsunuz, tıklıyorsunuz. Şurada şöyle küçük bir daire olacak. Ee, Küçük bir daireye tıklayıp buradan oy ver diyorsunuz. Sonra diğer linke tıklıyorsunuz. Açıklama kısmında var. Sabitlediğimiz linkte de var arkadaşlar. Allah yardımcın olsun, hedeflerine ulaşırsın inşallah. Kardeşim Mehmet Bey teşekkürler. Mehmet Bey valla uğraşıyoruz, savaşıyoruz. Bayram tatili yok mu? Allah. İyi geceler Kanks. Gidiyor musunuz arkadaşlar? O zaman ben de gidiyorum. Başka bir haber yoksa tabii ki de. Bir tane daha haber var mı? Şunu da bakalım. Borussia Dortmund'daki herkes Salih'i siyah. Salih'i siyah ve sarıda 4 yıl boyunca gösterdiği tutku, bağlılık ve özveri için teşekkür etmek ister. Salih bir sonraki bölümünde sana en iyisini dileriz. Evet, Salih Özcan ayrılmış o zaman Dortmund'dan. Evet. Resmi sayfası paylaşıyor. Thank you diyor arkadaşlar. Danke diyor. Gracias diyor. Por favor. Muchas gracias afición diyor arkadaşlar. Salih Özcan artık Dortmund'un oyuncusu değil. Nereye gidiyor? Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Nereye geliyor? Boşa çıktı evet. Bu sezon 5 dakika oynamış zaten herhalde. Tchouaméni yerine alınır. Beşiktaş'a gelir. Beşiktaşlı mı kendisi? Sandıkları terk etmeyelim, Arda kazanacak. Evet arkadaşlar, herkes oy versin. Abi kaçta uyuyup kaçta uyanıyorsun? Vallahi hiç belli olmuyor. Bazen 3'te uyuyorum. Çorum'u konuştuk. Çorum Spor'a gelebilir mi diyor Doğuş. 3'te uyuyorum, bazen işte sabah 7-8'de kalkıyorum falan. Galip Galatasaray hayırlı olsun. Valla ilk ay giderse belki Galatasaray olur. Bilmiyorum, Fenerbahçe olur mu? Beşiktaş kardeşim. Beşiktaş niye? Ne oldu? Real toplama kampı. Abi ben futbolcu olsam Liverpool'dan ya da Dortmund'dan ayrılmam, muhteşem taraftarları var kesinlikle ya. Fener olmaz hocam, İsmail Yüksek'i kesemez. İsmail Yüksek'e de burada Brighton sanırım teklif yapmaya hazırlanıyormuş, Ferdi'nin takımı. Şunu izlesene. Neymiş o? Hanım dondu. Dur, Pep Guardiola'nın bir videosu varmış. Ne oluyor abi burada? İzleyemiyorum. Burada kiminle konuşuyorsun diye soruyor Pepe.
Ya Mourinho'nun şöyle kendisiyle konuştuğu bir sahne var ya arkadaşlar. Göstereceğim bir saniye. Şurada boş koltukla konuşuyor. Boş koltukla konuşuyor. Bernardo Silva da herkesin merak ettiği soru Pep burada kiminle konuşuyorsun diyor. O da gülüyor canlı yayında. Öyle bir enstantane. Enstantane. Hala Madridistas. Gracias por todos. Bu kimin konuşması? Hala Madridistas. Por todos. Arda Güler otobüs üstü konuşması şampiyonluk töreninde. La Liga'da 25-26 sezonu asist krallığı. 11 asistle Lamine Yamal birinci oluyor. 9 asistle Arda Güler üçüncü oluyor. 10 asistle Luis Milla. Evet. Ee, yani şu herif ya bir asist fazla yaptı diye mi alındı acaba? Getafe'nin oyuncusu. Kaplumbağa Mbappe. İnşallah Ali Kara. Allah. Niye mi geleceksin? Fenerbahçe ve Galatasaray dediğin için Beşiktaş kardeşim. Beşiktaş dedim yani Salih Özcan zaten bize gelmek istiyordu. Para da anlaşamadık. Bize gelecek inşallah. Gelsin hocam yani gelsin sorun yok. Ben Türkiye Ligi'ne gelen oyuncuları takip etmiyorum zaten. Salih'i de takip ederiz. Türkiye Ligi'ne girdiği anda takip etmiyorum ben. Ben birleşmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Hani Türkiye Ligi'ne gelip burada birbirimizle tartışmak değil de yurt dışındaki gençleri, bizim milli gururları orada sahiplenelim hep beraber istiyorum. Buraya geldi mi ayrışıyoruz. Ee, Ben sarılan yani birbirimize sarıldığımız yerde olmayı tercih ediyorum. Az izleyicim olacağını biliyorum. Az sayıda abonem olacağını biliyorum ama bu yolu seçiyorum. Öyle. Yani gidip bir Galatasaray Fenerbahçe holiganlığı yapsam burada 500 bin abonem olacağını biliyorum arkadaşlar. Yani burada 500 bin abonem olacağını biliyorum. Ama az abonem de olsa birbirimize sarılabiliyoruz. O benim için çok hoş. O yüzden bu yolu seçiyorum arkadaşlar. Vallahi ben de öyle abi arkandayız sonuna kadar. Sağ olasın Doğuş'um eyvallah. Avrupa'daki Türk oyuncuları TR'ye gelmesin saçma. Bence de gelmesinler. Yani gitsin orada Köln'de oynasın yine oynasın arkadaşlar. Salih Özcan mesela. Mesela Semih Kılıçsoy ömrü boyunca Cagliari'de oynayacaksa Cagliari'de oynasın abi. Dönmesin. Yani Başakşehir'e gelmeyin abi. Git orada oyna ya. Orada oyna abi. Oyumu kullanıp geldim. Fermin yılın futbolcusu olacak gibi 11 bin oy var Fermin için. Arda 5 bin. Evet Bulut öyle gözüküyor. Ben Süper Lig'i bıraktım diyor herhalde. Avrupa'da vergi çok o yüzden geliyorlar. Yoksa babasının ayrına gelmiyorlar. Abi Fermin bu sezon 13 gol 17 asist yapmış. Onu Şampiyonlar Ligi olmak üzere. X'ten next olmaz. Mahalle takımı izlemek istemiyorum. Amcaoğlu da like gönderiyor bize. Ama yılın golünü alır bayağı önde Arda. Abi haklısın sonuna kadar seninleyiz. Teşekkürler Keşa. Saat kaçta uyuyorsun diye bir soru soruldu ya espri yaptım. Seneye sadece İspanya değil Avrupa'dan futbol mu yapsan? Valla ben şu anda da Avrupa'dan futbol yapıyorum. Mesela burada var mı bir tane bakalım. Salih Özcan mesela. İspanya değil. Sonra gelelim. Var mı arkadaşlar? İşte milli takım var. İşte Yunus Akgün. Benfica istiyormuş. Vedat Muriç. Türkiye'ye bile giriyoruz yani. Vedat Muriç. Şöyle bakalım arkadaşlar. Rusya Ligi'nden haber var mesela. Avrupa yine böyle her şey var yani anladınız mı? Sonra şöyle gelelim. İşte Almanya Ligi'nden Olise. Çorum. İşte bu yüzden 10 bin abone. Çorum'u falan konuştuk. Ondan sonra Portekizleri her şeyi konuşuyoruz ya. Şöyle bir sadece özet geçiyorum. Muhammed Salah falan. İtalya Ligi. Raya İngiltere Ligi. Yine İngiltere Ligi'nden haberler. Yapıyoruz yani ve ben transfer haberleri serisine başlayacağım arkadaşlar. Avrupa'dan, dünyadan transfer haberleri serisi başlayacak. Biliyorsunuz sizlere sordum. Sizden izni de aldık arkadaşlar. Destek olacağınızı söylediniz. Sonuna kadar izleyeceğiz dediniz.
transfer haberleri videoları da birkaç güne gelir arkadaşlar. Şimdi videoları değerleyeceğim. Transferleri değerleyeceğim. Ona göre de bir video düzenleyeceğiz. Bakalım nasıl bir konsept sizleri bekliyor arkadaşlar. Tabii ağırlıklı olarak İspanya ve Serie A olarak gidiyoruz. Hem Kenan Yıldız, Juventus, hem Arda Güler, Real Madrid olarak gidiyoruz. Çok iyi olur. Can Uzun neden konuşmuyor sizce? Potansiyeli yok mudur? Konuşmuyor derken. O zaman programın adını Salih'le Avrupa'dan Futbol olsun. Emeğine sağlık kardeşim. Teşekkürler Soner Bey. Bakalım, yani sizlerden desteği de aldık arkadaşlar. Yaparsak izler misiniz dedik. İzleriz dediniz. Şu anketi de bir sonlandıralım şöyle hemen bir. Arda Güler ödülleri hak etti mi? Şöyle anketi sonlandırdık. Bakalım sizler ne demişsiniz? Bizim chatimiz ne demiş? Kesinlikle hak etti. %86. Arda Güler %11. Hak etmedi diyen %3 var. O kesim. O kesim her zaman olacak. O kesim olmazsa olmaz. Kenan hakkında bir transfer haberi var mı abicim? Kusura bakma, yeni girdim yayına. Seni severek izliyorum. Beşiktaşlıyım, onun için böyle bir tepki verdim. Kesinlikle yanlış anlama, seviliyorsunuz. Ali abicim ellerinden öperim. Sıkıntı yok. Sorun yok. Kenan hakkında abi Real Madrid haberleri çıktı başta. Sonrasında Xabi Alonso'nun yeni menajerliğini yaptığı Chelsea haberleri çıktı. Arsenal haberi çıktı bu sezon başında. Ligin bitmesine bir hafta kala çıktı bu haberler. Real Madrid haberi zaten vardı. Yani sezonun ikinci devresinden itibaren Real Madrid taraftarlar çıkardı bu haberi, bu arada iddiayı falan. Brezilya, Almanya. Arda Güler'in en iyi golü %50. Onun dışında Kenan'ın, ama Kenan orada kalmak, orada efsane olmak istiyor. Yani nerenin efsanesi olacaksın? UEFA Avrupa Ligi'nin, sen UEFA Avrupa Ligi oyuncusu değilsin Kenan. Sen Şampiyonlar Ligi oyuncususun. Şu Del Piero olma hayallerini bırak. Yine her yayında bunu söyleyeceğim. Bıkmadan söyleyeceğim. Sen Kenan Yıldız'sın, o Del Piero'ydu abi. Bitti. O Del Piero'ydu. Öyle kalsın. Sen Kenan Yıldız'sın. Yani yeni Kenan Yıldız yani olsun desin insanlar senin için. Ve olabilirsin de. Kenan Yıldız sonuçta bizim memleketimiz Afyonlu. Arada gurur duyuyoruz kendisiyle. Ya biz de gurur duyuyoruz. Yani Afyonlu olmasak da, ben de Ankaralıyım mesela. Arda da Ankara doğumlu. Bolu, annesi babası Bolulu. Ankara doğumlu. Arda da benim hemşerim sayılır mesela, Arda Güler. Ama işte o Türk olduğu için, damarlarda Türk kanı gezdiği için o damarlarda, o yüzden destekliyoruz onları. Avrupa'daki Türk futbolcuları desteklemeye devam edeceğiz dostlar. Her zaman arkalarında olacağız. Kötü zamanlarda da yanında olacağız onların ki bazı büyük kanallar dediğiniz büyük yayıncılar var ya, Arda gol attığı zaman falan gelip hemen yorum yapıyorlar. Biz Arda kötüyken, Arda ezilirken de buralardaydık. Ve bizi o zaman şey demişlerdi bize. Kardeşim sen tarafsız yorum yapmıyorsun. Arda kötü ve kötü demiyorsun. İyi olurken bile kötü diyorlar çocuğa. Adam çok harika bir sezon geçirdi kötü bir takımda. Yılın kadrosuna davet etmemişler mesela. Bu ne abi? Dünya Kupası'na hazır ol. Lamine Yamal. Çok kötü. Korkunç yani. Korkunç bir oyuncak. Pep gibi ol, kremini sür. Baba kafayı kremlemiş. Ben mesela Afyonlu değilim. Gurur duyuyorum İlker Bey. E.T. E.T. mi o? Ha, uzaylı değil mi? Uzaylı vardı. Evet, evet. Aa, çok eski film lan. Çok eski. Gerçekten kanım dondu bu arada. Çok eski o uzaylı filmi değil mi? Evin içinde falan çocukla arkadaş oluyordu falan. Okula falan götürüyordu bunu. O değil mi? Saygısızlık. Ya bunu herkese yapmışlardır arkadaşlar. Bunu Panini yapmışlar. Bu gerçek değil mi bu arada? Oğlum değil lan, dalga geçmişler. Panini oyuncu kartları. Allah Allah. Lan ben de herkese yapmışlardır diye düşündüm. Uçan bisiklet. Aynen. Spielberg'in filmi. Spielberg'in. Uçan bisiklet. Ronald Koeman. Dünya Kupası'nda herkesi yenebiliriz ama herkes bizi yenemez.
Fede Valverde ve Cristiano Ronaldo. Ronaldo öyle bile idmana çıkmış. Valverde'ye bak sen velede. O zamanlar veletmiş tabi. Ronaldo arkada. Yine üçgen peynir vücutla orada. Bu da tam Arda Güler'in ilk geldiği sezonlara benziyor değil mi şeyi? Fiziki yapısı falan. Ah biz yaşlar, gençler bizi anlamıyor. Ronaldo'nun fizik abi evet. Evet gerçekten bu rekorlar kıran fiziği arkadaşlar. Rekorlar kırdığı dönemin fiziği işte. Panini oyuncu kartım vardı ama bu tura geniyor. Bisikletle atmosfere pedallıyorlar. Lan bir daha izleyeceğim o filmi ha. Şu an var ya ama işte benim benim çalışmam gerekiyor ki. Ben o filmi nasıl izleyeceğim? Nasıl vakit bulacağım o filmi? Ben o filmi bir daha izlemek istiyorum ya. Küçük Emrah mıydı o filmin adı? Ha buna Küçük Emrah. Neydi o filmin adı? E.T. Valverde tokat yiyen çocuğa... Ben izlerim senin yerine. Eyvallah Mücahit. Çok destek oluyorsun. Eyvallah. E.T. E.T. değil mi ya? İskoçya'da Scott McTominay'in attığı Roşta golünün işlendiği 20 sterlin oğlum nasıl okunuyor? Baksana çok kötü bak. Bak bir daha deneyeceğim. 20 sterlinlik banknot basıldı. Çok kötü bir kelime ya. Çok kötü. Scott McTominay. Bu da evet uzaylı. Scott McTominay. Bunu söylemesi de çok güzel ya. Adamın rovaşatası arkadaşlar paraya basılmış. İskoçya. Oğlum tek başarınız şu adamın rovaşata gol atması mı ya? Tek önemli lideriniz şu mu ya? Paraya basacak kadar. Oha abi Hansi Flick İsrail'i mi destekliyor? Hocam sen neredesin ya? Evet. O filmde oynayan Emre Altuğ muydu? Çocuk oyuncu. Real alsam McTominay'i. Yok. Hayal Perez başkanlığı kaybederse ekstra o 20 sterlin 1230 lira. Ekstra tresetrial. İşte yahu. Aynı şeyi düşündüm Salih Arda'nın yaşlarında. Evet. Şöyle. Bu neymiş abi? Evet. Premier Lig'de gol kralı mı oldu bu? Kral tacını taktı. Evet. Norveç'in kralı mı diyoruz abi buna? Norveç kralı. Burada da bir şahıs toplu taşımayı 19 Mayıs'ta 120 kez. Bursa'da bir şahıs toplu taşımayı 19 Mayıs'ta 120 kez kullanmış. 19 Mayıs'ta benim Burak diye bir arkadaşım kanka tramvay bedava dedi. Tramvayla gel gezmeye gidelim. Tramvaya bindik gittik ve o kadar kalabalıktı ki eve yürümemiz o gün o kadar kalabalık konser yollar falan tıkalıydı. 17 kilometre eve yürüdük. Bir daha bedava olan hiçbir yere gitmeyeceğim arkadaşlar. Bedava olan hiçbir toplu taşımaya binmeyeceğim. Viking kralı. Haaland candır. Kaç yıldır Premier Lig gol kralı Haaland. Piçiç oldu o da evet. Pep Guardiola Mini Kuşanov ile buluşuyor. Mini. Bu havayı veriyor Guardiola. Milli takımımızın Dünya Kupası için Arizona'da kamp yapacağı bölgede sıcaklık 42 derecelere çıkacak hava form. Evet, bunu bir takipçimiz de söylemişti. Oğlum bu güneş gülüyor lan. Gülmüyor, dil çıkarıyor. Çok kötü bir güneş. Evet, Arizona'da kamp yapacak milli takımımız son katılanlardan birisi olduğu için bize Arizona kaldı. Arizona kertenkelesi gibi gezmesin oyuncularımız. Orada sıcakta başınıza güneş geçmesin dikkat edelim. Arda'nın golünün resmi için kaçtan para lazım? Valla bizde en büyük 200 var değil mi abla? Bir binlik falan basılması lazım ya. Arizona kertenkeleleri. Bizim kertenkeleler de olabilir. Bizim çocuklar var değil mi? Artık bizim kertenkeleler çok sıcak. 42 ne demek abi? Arda'nın golünün resmi. Arizona kertenkeleleri. Ah. Ya bu Cafer ne diyorsun? Bana mı diyorsun Çakalinho diye?
Hayalperest başkanlığı kaybederse Çakalınya otobüs gelmeyen durakta bekleyen enayi gibi ortada kalacak. Kime diyor bunu Cafer? Mourinho mu? Mourinho'ya mı diyorsunuz hocam? Çakalinho. Ben Salih Dinho ya. Ben kendim Mourinho demek istedi herhalde. Çakalinho. Mourinho'ya diyor galiba. Sana galiba. Ben de ilk başta bana diye algıladım. Bir şey demedim. Sonra da sen Mourinho sanki. Yok bana de bana niye ben niye durakta bekleyen dayı gibi bekleyeyim ki? Ben yine takip ederim birilerini. Benlik bir de bana demiyor bence ya. Mourinho'ya diyordur. Hani Mourinho orada kalacak diyor. Hani Perez başkanlığı kaybederse Riquelme kazanırsa Riquelme Mourinho'yu istemiyor ya. Orada kalacak durakta bekleyen enayi gibi kalacak diyor bence. Umarım doğru anlamışımdır. Aramızdaki diyalog bunu özelden atmışsın. Özelden mi bakmam gerekiyor buna? Öyle geldim. Abi sen kurtsun. Kurt derken Jose Mourinho telefonda bir şeyler okuduğu için basın toplantısının başlamasını geciktiriyor. Başlayabilir miyiz efendim? Bir dakika haberlere bir bakayım diyor o da. Mücahit'le benim aramdaki ilişki. Ey Allah'ım ya. E.T. filminin Türk filmi uyarlaması varmış. İsmi Buddy. Evet onu da izledim arada ama hatırlamıyorum. Buddy'yi de izledim. Cafer Bey'den hala haber yok. Neyse. Seninle ilgili değil Salih. Bence de benimle ilgili değil ya. Mourinho'ya diyor arkadaşlar. Çakalinho'yu görünce orada ben sanki bana bir laf geldi gibi düşündüm Salih. Mourinho'ya diyor. Mourinho, Çakalinho. Evet. Çok yorucu ve yoğun bir yayındı benim için arkadaşlar. İnanın yoğundu. Boğazım falan kurudu şu an yani. Büyük karakterler ne diyor acaba? Abi sen kurtsun. Sensin kurt. Mourinho tazminat çakalı ya evet. Mourinho evet Mourinho. Alf var. Alf daha komik. Alf. Uzaylı filmi değil mi o da? Kaç yaşına geldi hala aynı Mourinho. Abi iyi anlamda söyledim. Hani çözüyorsun olayları mı diyorsun? Of çok yoruldum. Lan Arda yordun lan ne oy topladık ya. Toplayabildik mi bilmiyorum da. Evet son bir haber daha açalım dağılalım arkadaşlar. Daha bir sürü işim var. Daha bir sürü video yapacağım. Bununla ilgili de hala yapacağım. Ne yapsam bakışı. Bu bakış ne kahroluyorum. Ne yapsam acaba? Evet Kenan Yaldız. Son maçtan. Evet Alf uzaylı harika yaratık. Yaşlılar bilir. Sence futbolda oynaması en kolay mevkisi hangisi? Futbolda oynaması en kolay mevki. Forvet. Forvet arkadaşlar. Kötü oynasanız da bir tane gol atınca bile şey oluyorsunuz ya. Klasiktir arkadaşlar. Tabii forvet de çok zor ya. Abi kolay bir mevki olduğunu düşünmüyorum. Sağ bek deseniz sürekli koş git gel git gel yapmak zorundasın. Atağa bindir gel bindir gel. Stoper desen bir hatada gol yiyorsun. Ön libero belki diyebilirim ya. Ön libero olabilir. Hani e, kaçırsan bile arkanda stoper var. İşte baskı yapsan bile orta saha yanına geliyor. Bence 6 numara ya stoper. Salih U23 ödülünde hata var. Arda'ya verilince Fermin'e gidiyor oylar. Hocam öyle olmuyor bence o ya. Şimdi şöyle göstereyim sana. Bizim oy verdiğimiz şey mor kare içinde kalıyor. Siz de kontrol edin. Birinci olanı gösteriyor orası şu an. Daha fazla oy diyorum. Şimdi gelelim. 23 yaş altı oyuncuya geliyorum şöyle hemen. Şöyle düzelteyim burayı da. 23 yaş altı oyuncuya ödülüne geldim. Oy ver diyorum. Biz burada Arda Güler'e verdiğimiz için böyle mor karenin içinde duruyor bizim oyumuz. Tıklıyoruz ama Fermin önde olduğu için Fermin'i gösteriyor. Evet. Biz Arda'yı seçtik. Fermin önde olduğu için Fermin'i gösterdi. Tekrar geliyorum. En iyi gole gelelim şöyle. En iyi gole geldiğimiz zaman da zaten Arda Güler'e vermiştik. Arda Güler önde olduğu için Arda Güler'i gösteriyor diye düşünüyorum.
Yine mor çerçeve içinde oyumuz. Biz de öyle zannettik de öyle değil. Bence öyle değil yani. Daha farklı yorum olan varsa olabilir. Tabii hata varsa düzeltmeleri lazım. Aynen öyle Salih. Haaland gelince Vini'yi yoğurt pekmez mi? Evet. Vini ile yoğurt pekmez. Biri beyaz biri siyah olduğu için mi? Ender hocam da evet herkes onaylıyor bizi. Kenan'ın bu masum bakışlarıyla, hüzünlü bakışlarıyla kapatalım arkadaşlar o zaman. Hüzünlü bakış olsun ama bunların hepsi güzel bakışlara dönsün inşallah. Dünya Kupası ile beraber. Sağ olun var olun arkadaşlar. Yorucu bir yayında benimle beraber olup burada sohbetime dahil olduğunuz için sağ olun var olun. Kenan çok tatlı. Evet kız takipçilere, kız takipçilerine gelsin. Hanımefendi takipçilerine gelsin bu fotoğrafta. Tek kale olursa kaleci. En iyi mevki olarak mı? Evet teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım. Bu yayını herkesle paylaşalım. Like atarsak daha çok insanın önüne çıkar ve nasıl oy atılacağını öğrenir. Yayını en baştan izleyecekler çünkü onlar. Sabah uyandıkları zaman like atalım. Teşekkür ederim Salih. Emeğine sağlık. Teşekkürler Ahmet Hocam. Sağ olasın, var olasın. Hepiniz sağ olun, var olun. Hemen şöyle isimler. Ahmet Bey, Ender Bey, Şükran Hanım, Galaksi, Emir Bey, Orhan Bey, Ahmet abi söyledik. Mücahit burada. Venita burada. Matt Bilim Bayes diyor. Doğuş'um burada. Doğuş kardeşim. Burak burada. Mücomuz burada. Keşa da burada. Merhabalar. Like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah ödülleri kazandırırız ama U23 zor gibi gözüküyor. 23 yaş altı zor gözüküyor. Belli olmaz. Keşa değil mi ismin? Keşha. Kesa mı? Keşa mı? Eyvallah. Orhan Bey görüşürüz. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Fermin kaç saattir %60'da Barça lobisi iş başında. Valla Bellingham'ın lobisi bile iş başında olabilir abi. Bellingham'ı aday göstermediler ya. Bellingham'ın lobisi Arda seçilmesin diye çıldırıyordur. Bir sonraki sezon bu ödülle takımda kalıp hey Bellingham'ı bile geçmiş bir çocuğu nasıl oynatmazsınız? Mourinho gelir falan filan dememeleri için bastırıyorlardır. Benim elimden bu kadar geliyor. Abone sayım bu kadar. Beni takip eden bu kadar. Bana like atan da bu kadar arkadaşlar. Benim elimden gelen bu kadar. Daha fazla kişiye hitap edebilsem keşke. Çevrenizde kanalımızı paylaşabilirseniz daha çok insana ulaştırırız. Bundan sonraki haberleri belki. Bilmiyorum. Takdir size kalmış hocam. Destek vermek sizlere kalmış. Hoşçakalın. Bay bay. Geceniz güzel olsun. Allah'a emanet olun. İsmim Namık. Kaç yıldır ismimi değiştiremedim. Galaxy diye kaldı. Galaxy diye kalsın. Seni Galaxy diye tanıdık. Bence öyle kalsın Namık Bey. Hayır. Ahmet E.T.'yi bana mı sordun? İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ahmet Bey evet. Unutuyordum. Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux! Non. Arda Güler! Yapma Doğuş, yaptırma. Evet arkadaş. Görüşürüz. Unutuyorduk arkadaşlar. Sakın unutturmayın. Sakın unutturmayın. Görüşürüz. Kenan İldizha da ekranda. Evet o da ekranda. Kendinize çok iyi bakın. Yattığınız yer rahat olsun arkadaşlar. Bay bay. Yarın görüşürüz. Videoya da destek olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bildirimi açın abi. Yarın bu oyla ilgili video atacağım. Ben oy verdim izlemem demeyeceksin. Sonuna kadar açık bırakacaksın videoyu ki YouTube onu önerecek. Yayın 2-3 bin izleniyor. Video 15 bin izleniyor. 15 bin kişiye ulaştırırsam 15 bin tane oy geleceğini düşün. Öyle düşün. Öyle sonuna izlemesen bile sessize al kız açık bırak o videoyu. Yarınki videoyu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Gidiyorum biraz nefes alacağım ve tekrar video çekmeye başlayacağım ve tekrar short video çekeceğim.